Korkunç Sarımsak Bölüm 7. 1. Tutankamun'un laneti, unutulmaz aşk hikayesi ve arkeolojik kabus. Ön söz. Alacakaranlığın altın sarısı altında, Krallar Vadisi, antik çağların harikalarının ve gizemlerinin zamansız bir deposu olan sessiz bir sessizlik içinde uzanıyordu EGPT. Dalgalı kumları geçmiş bir dönemin kalıntılarını kucaklıyor, dinlemeye cesaret edenlere ihtişam ve gizem dolu hikayeler fısıldıyordu. Manzarayı süsleyen sessiz nöbetçiler arasında hiçbiri, geçmişinin görkem ve görkeminin bir anıtı olan Tutankamun'un mezarı kadar entrika ve çekiciliğe sahip değildi, EGPT. Bu özel akşamda vadi, sanki gerçekleşmek üzere olan önemli olayların farkındaymış gibi nefesini beklentiyle tutmuş gibiydi. Antik dünyanın sırlarını açığa çıkarma konusundaki uzmanlığıyla tanınan deneyimli bir arkeolog olan Dr. Jonathan Rivers, Tutankamun'un mezarının eşiğinde duruyordu. Onun yanında meşaleler, aletler ve içinde saklı gizemleri açığa çıkarmak için kararlı bir kararlılıkla silahlanmış cesur kaşiflerden oluşan ekibi, zamanda bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyordu. Güneş ufkun altına doğru batarken, gökyüzünde altın rengi bir çağlayan oluştururken, Rivers ekibini mezarın kalbine yönlendirdi. Ayak sesleri antik taş duvarlarda yumuşak bir şekilde yankılanıyordu. Hava, toz ve antik çağ kokusuyla yoğundu ve beraberinde elle tutulur bir beklenti ve saygı duygusu taşıyordu. Meşalelerinin titreyen ışığı geçitleri aydınlatıyor, duvarlara kazınmış karmaşık hieroglifleri ortaya çıkarıyor, eski Mısırlıların beceri ve zanatkarlığının bir kanıtı. Her sembol bir hikaye anlatıyor gibiydi, zamanın kumlarında kaybolan bir anlatının parçası, mezarın derinliklerine inmeye cesaret edenler tarafından bir araya getirilmeyi bekliyordu. Karanlığın derinliklerine indikçe sıcaklık sanki düşüyor, Rivers'ın omurgasından aşağı bir ürperti yollanıyordu. Ancak merakı ve kararlılığı onu daha da ileriye taşıyarak yoluna devam etti. Çünkü 1000 yıldır gizli kalan sırları açığa çıkaracak, anahtarın Tutankamun'un mezarının sınırları içinde yattığını biliyordu. Sonunda Tutankamun'un lahitinin meşale ışıklarının yumuşak ışığında yıkanarak sessizce yattığı iç odaya ulaştılar. Altın rengi yüzeyi karanlıkta parlıyordu. Bu, eski firavunların zenginliğinin ve gücünün bir kanıtıydı. Rivers bir an için önündeki manzara karşısında huşu içinde durdu, yaratılışında yer alan işçiliğin güzelliğine ve karmaşıklığına hayran kaldı. Ancak lahitin ihtişamına hayranlık duysa da bilincinin kenarlarını kemiren huzursuzluk hissinden kurtulamıyordu. Çünkü o yaldızlı mezarın içinde çoktan ölmüş bir kralın ölümlü kalıntılarından daha fazlasının yattığını biliyordu. Tutankamun, hayal edilemeyecek hazinelerle, eserlerle ve geçmişinin gizemlerini açığa çıkaracak anahtarı tutan kutsal emanetlerle birlikte toprağa verilmişti, EGPT. Ama başka bir şey daha vardı, gölgelerde gizlenen daha karanlık ve uğursuz bir şey, sırlarını meraklı gözlerden korumak için mezarın üzerine yerleştirilen bir lanet. Rivers onun varlığını hissedebiliyordu, kötü niyetli bir güç onun etrafında dolanıyormuş gibi görünüyordu ve onu tuzağa düşürmekle tehdit ediyordu. Ancak etrafını saran olumsuz atmosfere rağmen Rivers damarlarında bir heyecan dalgasının dolaştığını hissetti. Çünkü tarihin gidişatını değiştirebilecek bir keşfin, geçmişin gizemlerini çözme ve binlerce yıldır gizli kalan sırlara ışık tutma şansının eşiğinde olduğunu biliyordu. Ve böylece güneş ışığının son ışınları gökyüzünden silinip vadiyi karanlığa boğarken, Rivers, ne pahasına olursa olsun Tutankamun'un mezarının sırlarını açığa çıkarmak için sessiz bir yemin etti. Çünkü kendisinin ve belki de dünyanın kaderi Egipt tehlikedeydi ve gerçeği ortaya çıkarmanın anahtarı yalnızca onun elindeydi. 1. Bölüm, Kadim Aşk ve Lanet, 1. Bölüm, Tutankamun'un aşk hikayesi. Mısır güneşinin puslu parıltısında, hareketli şehir Tebes hayatla dolup taşıyor, sokakları günlük rutinlerini sürdüren tüccarlar, zanatkarlar ve rahiplerle dolup taşıyor. Şehrin gürültüsünün ortasında, kraliyet sarayının duvarları arasında, gelecek 1000 yıl boyunca sonsuzluğun salonlarında fısıldanacak bir aşk hikayesi ortaya çıktı. Küçük yaşta iktidara gelen genç bir firavun olan Tutankamun, odasının balkonunda durup aşağıdaki genişleyen metropole bakıyordu. Alnında bir tacın ağırlığını taşısa da düşünceleri devlet ve yönetim meselelerinden uzaktı. Bunun yerine kalbini narin ellerinde tutan kişinin, sevgili prensesi ve kraliçesi Ankesenamun'un üzerinde oyalandılar. Sarayın kalabalık salonlarında gözlerinin buluştuğu andan itibaren Tutankamun, Ankesenamun'un onun kraliçesi olacağını biliyordu.
İnce omuzlarının etrafında dalgalar halinde dökülen abanos saçları, zeka ve zekayla parıldayan gözleriyle ruhani bir güzelliğin hayaliydi. Kur yapmaları, çalıntı bakışlar ve fısıldanan sözlerden oluşan bir kasırgaydı. Saray mensuplarının meraklı gözlerinden gizlenen gizli toplantılardı. Ve Tutankamun nihayet yıldızların aydınlattığı gökyüzünün altında ona olan aşkını ilan ettiğinde, Ankesenamun da kalbine ateşe veren bir hararetle karşılık vermişti. Birlikte zaman ve mekanın sınırlarını aşan bir bağ kurmuşlardı, yıldızlar kadar sonsuz bir aşk. Sarayın zenginliği ortasında paylaştıkları sessiz anlarda Tutankamun ve Ankesenamun birbirlerinin arkadaşlığından keyif alıyorlardı. Kahkahaları koridorlarda yankılanan müzik seslerine karışıyordu. Ancak onlarınki, denemeleri ve sıkıntıları da olan bir aşktı. Çünkü Tutankamun'un hükümdarlığı her fırsatta zorluklar ve tehlikelerle doluydu. Babasının mirasının gölgesi onun üzerinde büyük bir şekilde belirdi ve hükümdarlığı üzerinde bir belirsizlik gölgesi yarattı. Ve gölgelerde gizlenen, görünmeyen ve duyulmayan kişiler, onun otoritesini baltalamaya ve tahtı kendileri için talep etmeye çalışanlardı. Ancak tüm bunlara rağmen Tutankamun ve Ankesenamun bir arada durdular, aşkları karanlığa gömülmüş bir dünyada bir umut ışığı oldu. Birlikte düşmanlarıyla yüzleştiler ve onları parçalamakla tehdit eden fırtınaları atlattılar, aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçleniyordu. Ancak aşkları çiçek açarken bile mutluluklarının üzerinde bir gölge asılıydı. İdraklerinin ötesinde güçler tarafından üzerlerine yerleştirilen bir lanet. Çünkü Tutankamun bilgeliği ve öngörüsüyle sevgili prensesini ve gelecekteki çocuklarını zarardan korumak için adımlar atmıştı. Ve böylece birleşmelerinin arifesinde, yıldızların altında durup sonsuz bağlılık yeminleri ederlerken, Tutankamun onları zarardan korumak için tanrıların güçlerine başvurdu. Mezarlarına, ölümlülerin ulaşamayacağı bir yerde, ruhlarının sonsuza kadar birbirine bağlı kalmasını sağlayacak güçlü bir büyü olan bir lanet koydu. Başlattıkları lanetin gerçek boyutunu ve bunun ardından ortaya çıkacak dehşeti çok az biliyorlardı. Çünkü aşklarını koruma arayışlarında Tutankamun ve Ankesenamun, farkında olmadan tarihin yıllıklarında yankılanacak, Mısır'ın ve sınırları içinde yaşayan herkesin kaderini şekillendirecek bir olaylar zincirini harekete geçirmişlerdi. Ama şimdilik, gecenin engin gökyüzünün altında, kalpleri sınır tanımayan bir aşkla birbirine dolanmış halde dururken Tutankamun ve Ankesenamun, önlerinde uzanan karanlıktan habersizdi. Önemli olan tek şey şimdi ve burasıydı. Onların sevgisi, bağlılığı ve sonsuz olasılıklarla dolu bir gelecek vaadi. Bölüm 1, Kadim Aşk ve Lanet, Bölüm 2, Lanetin Kökeni. Güneş ufkun altına inip gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlarıyla alevler içinde bırakırken, Tutankamun ve Ankesenamun sarayın kutsal odalarında birlikte duruyorlardı. Kalpleri yaklaşan kaderlerinin ağırlığıyla ağırlaşmıştı. Çevrelerinde titreyen meşaleler duvarlarda dans eden gölgeler oluşturarak törene bir vakur hava katıyordu. Tutankamun, sevgi ve görevden doğan bir kararlılık duygusuyla sevgili prensesine döndü, gözleri içsel bir ateşle parlıyordu. Ankesenamun, dedi, sesi bir kralın otoritesini yansıtıyordu, büyüklüğün uçurumunda duruyoruz ama yolumuz tehlikelerle dolu. Tanrılar bizi zamanı ve mekanı aşan bir sevgiyle kutsadı. Ama hatta bizi düşmanlarımızın entrikalarından koruyamazlar. Ankesenamun sevgilisine sarsılmaz bir bağlılıkla baktı. Bir gün onun yanında firavun olarak hüküm sürecek olan adamı görünce kalbi gururla doldu. "Lordum," diye yanıtladı, sesi yumuşak ama kararlıydı. "Birlikte bize meydan okumaya cesaret eden tüm düşmanlardan daha güçlüyüz. Siz yanımda olduğunuzda karanlıktan korkmam. Çünkü aşkımız bize yol gösterecek bir yol gösterici olacak." Fırtına. Ve böylece kalpleri asla kopamayacak bir bağla birbirine dolanmış olan Tutankamun ve Ankesenamun, onları sonsuza kadar birbirine bağlayacak kaderin iplerini örmeye koyuldular. En güvendikleri danışmanlarının rehberliğinde, aşklarını onları ayırmaya çalışan güçlerden korumanın yollarını arayarak kadim büyünün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıktılar. Aşk ve bereket tanrıçası Isis tapınağının loş ışığında Tutankamun ve Ankesenamun kutsal sunağın önünde diz çöktüler, elleri dua etmek için birbirine kenetlendi. Etraflarındaki hava, ilahi gücün gücüyle uğulduyordu. Onları sıcak kucağıyla sarmalayan somut bir varlık. Sesi tapınağın kutsal salonlarında yankılanan Tutankamun, "Yüce Isis," dedi, "sevgimizin sonsuza kadar sürmesi için bize kutsamanı vermen için sana yalvarıyoruz."
Bizi gölgelerde gizlenen kötülüklerden koru ve bizi koru. Ruhlarımızı şimdi ve sonsuza kadar zarardan koruyun. Ankesenam'ın kendi sesini de ekledi. Sözlerine tapınağın sessizliğinde yankılanan fısıldanan bir duaydı. Bizi kutsa, ey Isis, diye yalvardı, sesi duygudan titriyordu ve önümüze çıkacak her türlü sınavla yüzleşmek için bize güç ver. Birlikte tüm engelleri aşacağız, çünkü aşkımız sonsuz ve kırılmaz. Yalvarışlarının samimiyetinden etkilenen Tanrıça Isis, genç çifte sevgiyle baktı, bağlılıklarının derinliği yüreğini duygulandırdı. Elini sallayarak kadim tanrıların güçlerini çağırdı ve Tutankamun ve Ankesenamun'un çevresine onları sonsuza dek zarardan koruyacak koruyucu bir bariyer ördü. Ve böylece batan güneşin altın rengi ışığı altında tapınaktan çıktıklarında, Tutankamun ve Ankesenamun aşklarının büyü ve kaderin bağlarıyla sonsuza kadar mühürlendiğini biliyorlardı. Ancak serbest bıraktıkları gücün gerçek boyutunun ve bunun ardından gelecek sonuçların pek farkında değillerdi. Çünkü aşklarını koruma arayışlarında Tutankamun ve Ankesenamun, farkında olmadan tarihin yıllıklarında yankılanacak, Mısır'ın ve sınırları içinde yaşayan herkesin kaderini şekillendirecek bir olaylar zincirini harekete geçirmişlerdi. Ve gece gökyüzünün uçsuz bucaksız altında, kalpleri umut ve kararlılıkla dolu bir şekilde dururken, önlerinde uzanan ve onları buzlu kucağına almayı bekleyen karanlıktan habersizdiler. Bölüm 2, Modern Kazı, Bölüm 1, Mezarın Keşfi. Çöl güneşi Krallar Vadisi'ne acımasızca vuruyor, amansız ışınları göz alabildiğine uzanan altın sarısı kumları yansıtıyordu. Bunaltıcı sıcağa rağmen, alanda toplanan arkeolog ekibi arasında hissedilen bir heyecan ve beklenti duygusu havada asılı kaldı. Yıllarca tarihin en ele geçirilmesi zor hazinelerinden birini, çocuk Kral Tutankamun'un mezarını ortaya çıkarma umuduyla amansız güneşin altında çalışmışlardı. Keşif gezisine liderlik eden Doktor Jonathan Rivers, eski sırları açığa çıkarma konusunda ününü yalnızca inatçı kararlılığıyla eşleştiren deneyimli bir arkeologdu. Geniş kenarlı şapkasının gölgelediği keskin mavi gözleri ve sayısız keşif gezisinin izlerini taşıyan sert yüzüyle Rivers, bölgeyi gurur ve kaygı karışımı bir duyguyla inceliyordu. Bu onun hayatının işiydi, yıllarca süren araştırma, ter ve azmin sonucuydu. Ekip ekipmanlarını kurup günlük işe hazırlanırken Rivers, nostaljiden kendini alamadı. Krallar Vadisi'ne ilk kez genç bir yüksek lisans öğrencisi olarak, eski Mısır'ın gizemlerini gün yüzüne çıkarma hırsıyla ve hayalleriyle gelmişti. Şimdi, onlarca yıl sonra, kariyerinin en önemli keşfi olabilecek şeyin eşiğindeydi. İşçiler dikkatlice moloz ve kumları temizlerken, Tutankamun'un mezarının girişi olmasını umdukları yere yaklaştıkça, alan faaliyetle doluydu. Nehirler aralarında hareket ederek cesaretlendirici sözler söyledi ve bölgenin bütünlüğünü korumak için her türlü önlemin alındığından emin oldu. Çölün sırlarını korumanın bir yolu vardı ama aynı zamanda ona en üst düzeyde saygı göstermeyenler için de affetmez olabiliyordu. Öğle vakti ekip, yeryüzüne inen bir dizi basamağı ortaya çıkardı ve her yeni keşifle heyecanları daha da arttı. Basamaklar aşınmış ve yüzyıllardır kum ve molozla kaplanmıştı ama bunların önemi konusunda yanılgıya yer yoktu. Burası sıradan bir mezarlık alanı değildi, çok daha büyük bir şeydi. Asistanlarından biri olan Sarah Mitchell adlı genç bir kadın, Doktor Rivers, "Bunu görmeniz gerekiyor," diye seslendi. Kendisi ekibin en umut verici üyelerinden biri olduğunu kısa sürede kanıtlamıştı. Rivers aceleyle Sarah'nın durduğu yere doğru ilerledi ve ortaya çıkan dar açıklığa baktı. Önlerinde yatan şeyi görünce kalbi hızla atmaya başladı. Yüzeyi mezar sahibinin kimliğini ima eden karmaşık oymalar ve hiyerogliflerle süslenmiş mühürlü bir kapı aralığı. "İşte bu," diye fısıldadı Rivers, içini bir huşu ve inanamama duygusu kapladı. "Bulduk." Ekibin geri kalanı toplandı, yüzleri heyecan ve beklentiyle parlıyordu. Bu hepsinin beklediği an, yıllarca süren sıkı çalışmanın ve adanmışlığın doruk noktasıydı. Rivers titreyen ellerle uzanıp kapı aralığındaki son kum kalıntılarını da süpürdü ve Tutankamun'un kartuşunu ortaya çıkardı. Kralın adının yazılı olduğu hiyeroglifleri içeren oval şekilli kartuş açıkça görülüyordu. Artık hiç şüphe yoktu. Oğlan kralın mezarını bulmuşlardı. Ekip bir an için şaşkın bir sessizlik içinde durdu. Her üye kendi düşüncelerine ve duygularına kapılmıştı. Bu tarihin gidişatını değiştirecek, gelecek nesillerce hatırlanacak bir keşifti. Ancak zaferlerinin tadını çıkarırken bile üzerlerinde bir ciddiyet ve saygı duygusu vardı. Sadece eski bir mezarı ortaya çıkarmakla kalmıyorlardı. Geçmişe,
kendi zamanında saygı duyulan ve tapınılan bir kralın son dinlenme yerine adım atıyorlardı. "Pekala millet," dedi Rivers, içindeki heyecana rağmen sesi istikrarlı ve otoriterdi. "Son derece dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bu inanılmaz derecede hassas ve önemli bir bulgu ve mezarın ve içinde yaşayanların kutsallığına saygı duymalıyız." Ekip, titizlikle bölgeyi belgelemeye ve kapıyı aşmaya hazırlanmaya başladı. Sürecin her adımını kaydetmek için kameralar kuruldu ve arkeologlar ortaya çıkan her eseri ve enkaz parçasını dikkatle katalogladılar. Rivers her ayrıntıyı denetliyor, aklı bu keşfin olası sonuçlarıyla yarışıyordu. Saatler geçtikçe ve güneş gökyüzünde alçalmaya başladığında nihayet o an geldi. Mühürlü kapı aralığı dikkatlice temizlenmişti ve ekip mezara girmeye hazır bekliyordu. Rivers, tarihin ağırlığının üzerine çöktüğünü hissederek derin bir nefes aldı. Yıllar süren çalışmanın doruk noktası, kariyerini belirleyecek an işte buydu. Rivers kararlı bir elle bir keski ve çekiç aldı ve kapı aralığının kenarlarına hafifçe vurdu. Binlerce yıldır dokunulmamış olan eski mühür çökmeye başladı ve kesin bir darbeyle kapı açıldı. Mezardan, antik çağın kokusunu ve geçmişin fısıltılarını taşıyan bir bayat hava sızdı. Rivers kapıyı yavaşça itip ardındaki karanlığı ortaya çıkarırken ekip nefesini tuttu. El fenerini yaktı, ışın kasveti delip mezarın içini aydınlattı. Gördükleri nefeslerini kesti. Ön oda hayal edilemeyecek hazinelerle doluydu. Altın heykeller, karmaşık oyma mobilyalar ve Tutankamun'un saltanatının ihtişamını ve zenginliğini anlatan çok sayıda eser. Her şey zamanın geçmesinden etkilenmeden mükemmel bir şekilde korunmuştu. Bu görüntü hem hayranlık uyandırıcı hem de alçakgönüllüydü. Eski Mısırlıların beceri ve sanatının bir kanıtıydı. Ancak önlerindeki hazinelere hayran kalırken bile havada bir önsezi duygusu vardı. Nehirler kutsal bir şeye izinsiz girdikleri ve mezarın rahatsız edilmemesi gerektiği hissinden kurtulamıyordu. Tutankamun'un mezarına konulan lanetle ilgili hikayeler zihninde yankılanıyordu ve bu eylemlerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak ediyordu. Endişelerine rağmen Rivers yoluna devam etti ve ekibini mezarın derinliklerine doğru yönlendirdi. Büyük bir dikkatle hareket ettiler, her adımı belgelediler ve hiçbir şeyin bozulmamasını veya zarar görmemesini sağladılar. Giriş odasını ve içindekileri keşfederken Rivers, keşiflerinin büyüklüğü karşısında şaşkına dönmeden edemedi. Bu hayatta bir kez karşılaşılabilecek, eski Mısır hakkındaki anlayışlarını sonsuza dek değiştirecek bir keşifti. Mezarın iç kısmına yaklaştıkça saygı ve korku duygusu daha da arttı. Duvarlar, Tutankamun'un hayatından ve öbür dünyaya yolculuğundan sahneleri tasvir eden ayrıntılı duvar resimleriyle süslenmişti. Renkleri, boyandıkları günkü kadar canlı ve tazeydi. Duvarlarda sıralanan hiyeroglifler, çocuk kralın ve saltanatının hikayesini anlatıyordu. Bu hikaye şimdiye kadar zamanın kumlarında kaybolmuştu. Son odaya, yani Tutankamun'un mezar odasına ulaştıklarında Rivers'ın kalbi göğsünde çarpıyordu. Giriş, ağır bir taş kapıyla kapatılmıştı ve Rivers, onun ötesinde, yolculuklarının doruk noktası olan çocuk kralın lahitinin yattığını biliyordu. Rivers ve ekibi saygı ve endişe duygusuyla kapıyı dikkatlice açarak içerideki mezar odasını ortaya çıkardı. Onları karşılayan manzara nefes kesiciydi. Tutankamun'un lahiti odanın ortasında yatıyordu. Altın rengi yüzeyi loş ışıkta parlıyordu. Etrafında daha çok hazine ve sanat eseri, tanrılara binlerce yıldır bozulmadan kalmış adaklardı. Rivers lahide huşu ve hürmet karışımı bir tavırla yaklaştı, beynilahitlerin keşfinin olası sonuçlarıyla hızla yarışıyordu. Burası, zamanında saygı duyulan ve tapınılan bir kral olan Tutankamun'un son dinlenme yeriydi. Odadaki hava tarihin ağırlığıyla ağırlaşmıştı ve Rivers, çocuk kralın ve bu muhteşem mezarı inşa eden insanların anısını onurlandırma konusunda derin bir sorumluluk duygusu hissetti. Rivers, mezar odasının içindekileri belgeledikçe izlendikleri, geçmişin ruhlarının onların her hareketini gözlemlediği hissinden kurtulamadı. Tutankamun'un mezarına konulan lanetle ilgili hikayeler zihninde yankılanıyordu ve bu eylemlerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak ediyordu. Kaygılarına rağmen Rivers, geçmişin sırlarını ortaya çıkarma ve bunları dünyayla paylaşma görevlerinin olduğunu biliyordu. Bu hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir fırsattı. Eski Mısır'ın gizemlerini açığa çıkarma ve Tutankamun'un yaşamına ve mirasına ışık tutma şansıydı. Saatler geçtikçe ve güneş vadiye altın rengi bir ışık saçarak yükselmeye başladıkça Rivers ve ekibi,
keşiflerinin heyecanı ve önemiyle çalışmalarına devam etti. Binlerce yıldır mezarın içinde saklanan sırları öğrenmek için dünyanın onları izleyeceğini ve bekleyeceğini biliyorlardı. Ve böylece bir amaç ve kararlılıkla, tarihin en büyük hazinelerinden birini ortaya çıkarmanın eşiğinde olduklarını bilerek yola devam ettiler. Ancak zaferlerinin tadını çıkarırken bile, havada bir önsezi hissi vardı. Geçmişin, hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadığının ve Tutankamon'un mezarının sırlarının, onları açığa çıkarmaya cesaret eden herkes için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağının hatırlatıcısı. Bölüm 2, Modern Kazı, Bölüm 2, Rahatsızlık ve Lanet başlıyor. Yükselen güneşin altın rengi parıltısı Krallar Vadisi'nin üzerinde yıkanırken, önceki günkü keşfin verdiği coşku hala havadaydı. Doktor Jonathan Rivers ve ekibi çığır açan buluşlarıyla dünya çapında manşetlere çıkmıştı. Tutankamon'un binlerce yıldır dokunulmamış ve çocuk kralın hayatı ve saltanatının öyküsünü anlatan hazinelerle dolu mezarı. Ancak çalışmalarına devam etmeye hazırlanırken, bir tedirginlik duygusu yayılmaya başladı ve bu, onların anıtsal başarılarına gölge düşürdü. Mezar odasını ve içindeki paha biçilmez içeriği ortaya çıkarmanın heyecanı ekibin gece boyunca ilerlemesini sağlamıştı. Ancak artık gün ışığında yaptıklarının ağırlığı üzerlerine çökmeye başlamıştı. Tutankamon'un mezarı ile ilgili kadim lanet ve taciz hikayeleri akıllarında yankılanıyordu ve artık sadece batıl inanç olarak göz ardı edilmiyordu. Her zaman rasyonel bir bilim adamı olan Dr. Rivers, artan bir korku hissinden kendini alamadı. Mezar odasının artık açık olmasıyla ekip, daha fazla çalışma için eserleri dikkatli bir şekilde belgelemek ve kaldırmak gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kaldı. Ortaya çıkardıkları hazinelerin korunmasını sağlamak için her adım titizlikle planlandı, her önlem alındı. Ancak çalışmalarına başladıklarında, her biri bir öncekinden daha rahatsız edici olan tuhaf olaylar ortaya çıkmaya başladı. Titreyen ışıklarla başladı. Mezarın içini aydınlatmak için kurulan güçlü projektörler titreyip sönmeye, duvarların üzerinde dans eden ürkütücü gölgeler oluşturmaya başladı. Tamamı son teknoloji ürünü olan ve kapsamlı bir şekilde test edilen elektrikli ekipmanlar, açıklanamaz bir şekilde arızalanmış görünüyordu. Rivers bunu teknik bir aksaklık olarak değerlendirdi ama rahatsızlıklar sıklaştıkça rahatsızlığı da arttı. Rivers, Sara öneratörü kontrol et, diye talimat verdi, sesinde bir miktar hayal kırıklığı vardı. Ekibinin en güvenilir üyelerinden biri olan Sara Mitchell başını salladı ve mezarın dışındaki ekipman kurulumuna doğru ilerledi. Kısa bir süre sonra geri döndü, ifadesi şaşkındı. "Jeneratör iyi durumda, doktor." Rivers, diye bildirdi. "Her şey mükemmel çalışıyor. Işıkların bu şekilde yanmasına gerek yok." Rivers kaşlarını çattı ve durumu anlamlandırmaya çalışırken şakaklarını ovuşturdu. "Pekala, dikkat edelim. Isı ya da ekipmanı etkileyen başka bir çevresel faktör olabilir. Ancak gün ilerledikçe rahatsızlıklar daha da belirginleşti. Aletler kayboldu, ancak bırakılmadıkları yerlerde yeniden ortaya çıktılar. Dışarıdaki tutarlı çöl sıcaklığına rağmen mezarın içindeki sıcaklık çılgınca dalgalanıyor gibiydi. Zar zor duyulabilen ama şüphe edilmeyen fısıltılar odalarda yankılandı ve onları duyanların tüylerini ürpertti. Ekibin üyeleri birer birer tuhaf rüyalar ve rahatsız edici vizyonlar bildirmeye başladı. Sara Rivers'a rüyasında eski Mısır kıyafetleri giymiş genç bir kadın gördüğünü, gözlerinin üzüntü ve çaresizlikle dolu olduğunu söyledi. Kadın ona ulaşmış, Sarah'nın anlamadığı bir dilde kelimeler fısıldamıştı ama içindeki aciliyet ve umutsuzluk duygusu açıktı. Sara sesi titreyerek, "Bunu açıklayamam, Doktor Rivers," dedi. "O kadar gerçek hissettim ki, sanki o da yanımdaydı. Geçmişten gelen bir şeyin, birinin bana dokunduğunu hissederek uyandım." Rivers dikkatle dinledi, kendi uykusu da benzer rüyalarla bölünüyordu. Kabuslarında çoktan ölmüş olanların yüzlerini, suçlayıcı ve ıstırap dolu gözlerini gördü. Hanedanlığının yükünü taşıyan bir çocuk kral olan Tutankamon'u ve sevgili kraliçesi Ankesenamun'un yüzü kederle kazınmış halde gördü. Görüntüler canlıydı, akıldan çıkmıyordu ve Rivers'ta karşı konulmaz bir suçluluk duygusu bırakıyordu. Artan tedirginliğe rağmen çalışmalar devam etti. Ekip hazineleri katalogladı ve üzerinde çalışılıp korunacakları müzeye taşınmak üzere dikkatlice paketledi. Ancak mezarın derinliklerine doğru ilerledikçe rahatsızlıklar daha da yoğunlaştı ve hava, elle tutulur bir korku duygusuyla yoğunlaşıyor gibiydi. Tacizin gerçek boyutu lahitin kaldırılması sırasında ortaya çıktı. Ağır kapak kaldırılıp içerideki yaldızlı tabutun ortaya çıkmasıyla birlikte odaya bir soğukluk yayıldı
ve ışıklar odayı karanlığa gömmeden önce şiddetli bir şekilde titreşti. Işıkları yeniden sağlamak için çabalarken ekip arasında panik patlak verdi, el fenerleri düzensiz ışık saçıyordu ve bu da kaos hissini daha da artırıyordu. Karmaşanın ortasında Rivers bir ses duydu. Mezarın duvarlarından geliyormuş gibi görünen alçak, kederli bir feryat. Bu, kadim acılardan, binlerce yıldır gömülü kalmış bir çığlıktan söz eden bir sesti. Hava soğudu ve Rivers bir varlığın, üzerine baskı yapan, içini ezici bir umutsuzluk duygusuyla dolduran somut bir gücün varlığını hissetti. "Herkes sakin olsun," diye bağırdı, kontrolü yeniden kazanmaya çalışarak. "Artık yedek ışıkları açın." Sarah ve başka bir ekip üyesi David, mezarın üzerinde loş ama sabit bir ışık yaratarak yedek aydınlatmayı yeniden kurmayı başardılar. Titreşim durdu ama rahatsızlık hissi devam etti. Rivers bir şeylerin son derece ters gittiğinin, onların kavrayışlarının ötesindeki güçleri rahatsız ettiğinin farkındaydı. İşlerine devam ettiklerinde rahatsızlıklar daha da kötü bir hal aldı. Gölgeler, gölgelerin olmaması gereken yerlerde hareket etti ve fısıltılar daha da yükseldi, daha ısrarcı hale geldi. Ekip üyeleri baş ağrıları, baş dönmesi ve göğüslerinde nefes almayı zorlaştıran baskıcı bir ağırlık gibi fiziksel belirtiler yaşamaya başladı. Rivers'ın kendisi de bağışık değildi. Konsantre olmak giderek zorlaşıyordu, zihni geçmişe dair görüntülerle boğuşuyordu. Tutankamon'un çocuklarının cesetlerinin başında durduğunu, yüzünden gözyaşları aktığını ve dinlenmelerini rahatsız edenlere lanet okuduğunu gördü. Ruhu huzursuz ve acı çeken Ankesenamun'un acı içinde ona uzandığını gördü. "Yanıtın," diye seslenen bir ses onu daldığı hayallerden ürküttü. Ekibin eski diller uzmanı ve yakın bir meslektaşı olan Doktor Emily Carter'ı görmek için döndü. Yüzü solgundu, gözleri korkuyla irileşmişti. "Ne var Emily?" diye sordu, sesini sabit tutmaya çalışarak. Sesi titreyerek, "Lahit'te bulduğumuz yazıları tercüme ediyordum," dedi. Tutankamon'un bizzat kendisi tarafından yerleştirilen bir lanetten bahsediyorlar. Bu sadece bir uyarı değil, bu bir barış talebi. Mezarı rahatsız edecek herkesi lanetledi ama bundan daha fazlasıydı. Ailesini korumak, hayatlarını sürdürmek konusunda çaresizdi. "Ruhlar rahatlıyor sanırım. Durmamız gerektiğini düşünüyorum." Rivers omurgasından aşağı bir ürpertinin indiğini hissetti. Lanet hikayelerini her zaman batıl inanç olarak görmezden gelmişti. Ama şimdi önündeki kanıtlarla karşı karşıya kaldığında, onların kontrollerinin çok ötesinde bir şeyi açığa çıkarmış olma olasılığını göz ardı edemezdi. "Kazıyı bırakmamızı mı öneriyorsun?" diye sordu, sesi fısıltıdan biraz yüksekti. Emily başını salladı, ifadesi ciddiydi. "Bunu dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum yanıtın. Burada her ne oluyorsa bu doğal değil. Ölülerin isteklerine saygı duymalı ve burayı rahatsız edilmeden bırakmalıyız." Rivers, önündeki kararın büyüklüğüyle boğuşarak derin bir nefes aldı. Kazıdan vazgeçmek, geride bir tarih hazinesi bırakmak anlamına gelir. Ancak devam etmek, ekibini tehlikeye atmak ve antik ölülerin geri kalanını rahatsız etmek anlamına gelebilir. Seçeneklerini tartarken odada başka bir ses yankılandı. Aynı anda hem her yerden hem de hiçbir yerden geliyormuş gibi görünen bir ses. Acı ve kayıptan bahseden, üzüntü ve öfke dolu bir sesti bu. "Burayı terk edin," diye fısıldadı, sözler odada yankılanıyordu. "Bizi rahat bırakın, yoksa sonuçlarına katlanırsınız." Ekip donup kalmıştı, yüzleri korkuyla doluydu. Rivers kararlılığının sarsıldığını, tarihin ağırlığının üzerine çöktüğünü hissetti. Hızlı bir şekilde bir seçim yapmaları gerektiğini biliyordu. "Millet, eşyalarını toplasın," dedi, içindeki kargaşaya rağmen sesi sabitti. "Biz ayrılıyoruz." Ekip hızla hareket etti, ekipmanlarını topladı ve mezarı boşaltmaya hazırlandı. Yüzeye çıktıkça karışıklıklar da onları takip ediyormuş gibi görünüyordu. Hava soğuyor ve fısıltılar daha da ısrarcı olmaya başlıyordu. Dışarı çıktığımızda baskıcı ağırlık kalktı ve ekip kolektif olarak rahat bir nefes aldı. Rivers mezarın girişine baktı, aklı yaşadıklarının imalarıyla doluydu. "Yanıtın, şimdi ne olacak?" Sarah sesi titreyerek sordu. Rivers, "Bulgularımızı rapor ediyoruz ve yetkililere danışıyoruz," diye yanıtladı. "Mezarın korunmasını sağlamamız ve ölenlerin isteklerine saygı duymamız gerekiyor. Bu bitmedi ama dikkatli ilerlememiz gerekiyor." Kampa geri döndüklerinde Rivers, Tutankamon'un mezarındaki gizemlerin yalnızca yüzeyini kazıdıkları hissinden kurtulamıyordu.
Bu musallat geçmişin gücünün, saygı ve saygı gerektiren bir gücün hatırlatıcısıydı. Güneş Krallar Vadisi'nin üzerinde batarken, antik manzaranın üzerinde uzun gölgeler bırakırken, Rivers yolculuklarının henüz bitmediğini biliyordu. Bu musallat daha yeni başlamıştı ve lanetin gerçek boyutu henüz ortaya çıkmamıştı. Bölüm 3, Laneti Çözmek, Bölüm 1, Korkutucu olayları yoğunlaştırmak. Çölün bunaltıcı sıcaklığı yerini serin ve sessiz geceye bırakmıştı ama Doktor Yanıt'ın Rivers ve ekibi için atmosfer gerginlik ve huzursuzlukla dolu olmaya devam ediyordu. Ekip, Krallar Vadisi'nin eteklerinde geçici çadır ve ekipman koleksiyonundan oluşan ana kamplarına çekilmişti. Mezarın sınırlarından geçici olarak kurtulmalarına rağmen, sanki rahatsız ettikleri kadim ruhlar geride bırakılmayı reddediyormuş gibi, korku duygusu hala sürüyordu. Gece derinleştikçe arkeologlar merkezi çadırda toplandılar ve çadırın kanatları yukarıdaki yıldızlara açıldı. Fenerlerin loş ışığı uzun gölgeler oluşturuyor, titreyen alevleri neredeyse ruhani bir ortam yaratıyor. Kadim diller uzmanı Doktor Emily Carter notlarını inceliyor, Tutankamun'un mezarına konan lanetin boyutunu çözmeye çalışıyordu. Yanıt'ın, "Bugün olanları tartışmamız lazım," diye başladı, sesi sakindi ama kolektif kaygının ağırlığını da taşıyordu. Mezardaki karışıklıklar, sesler. "Emily, ne buldun?" Emily notlarından başını kaldırdı, yüzü gergin ve yorgundu. Lahit üzerindeki yazılar açık. Tutankamun mezarına güçlü bir lanet yerleştirdi. Bu lanetin amacı ailesini korumak ve öbür dünyada onların rahat etmesini sağlamaktı. Lanet sadece bir uyarı değil, bu bir rica, davetsiz misafirleri uzak tutmak için umutsuz bir girişim. "Uzak." Lojistik uzmanı Sarah Mitchell öne doğru eğildi, yüzü solgundu. "Mezarı açarak bir şeyi serbest bıraktığımızı mı söylüyorsun?" Emily yavaşça başını salladı. "Evet, öyle yaptığımıza inanıyorum. Lanet, son bir koruma eylemiydi, içteki ruhları korumanın bir yoluydu. Onların dinlenmesini bozarak, kadim ve güçlü bir şeyi uyandırdık." Yanıtın içini çekerek şakaklarını ovuşturdu. "Bu lanetin boyutunu tam olarak anlamamız ve etkilerini nasıl azaltabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Önceliğimiz bu ekibin güvenliği ve bu tarihi eserlerin korunması." Ekip onaylayarak başını salladı, ancak rahatsızlık elle tutulur haldeydi. Titreşen fenerler kanvas duvarlara ürkütücü gölgeler düşürüyordu ve havaya doğal olmayan bir soğukluk yayılmış gibiydi. Tartışmalarına devam ederken, yoğunlaşan musallatların ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Çevredeki çölden yankılanıyormuş gibi görünen alçak, kederli bir feryatla başladı. Ses ilk başta zayıftı, rüzgarın hışırtısından zorlukla fark edilebiliyordu. Ama giderek daha yüksek ve daha ısrarcı hale geldi. Ekip sustu, gözleri korkuyla irileşti, feryat acı dolu çığlıklar korosuna dönüştü ve geceyi umutsuzluğun kakofonisiyle doldurdu. "Bu nedir?" Ekipman uzmanı David Foster, sesi titreyerek fısıldadı. Emily'nin yüzü kül rengine döndü. "Onlar. Ruhlar. Kızgınlar." Çığlıklar yükseldi, hava soğudu, çöl sıcağına rağmen sıcaklık hızla düştü. Fenerin alevleri şiddetle titreşiyor, duvarlarda ürkütücü, değişken gölgeler oluşturuyordu. Aniden çadırın kanatları, sanki görünmez bir güç aralarından geçmiş gibi hışırdadı ve çığlıklar çadırın içinden geliyormuş gibi göründü. "Millet sakin olsun." Yanıt'ın kendi korkusuna rağmen sesi kararlı bir şekilde emretti. "Ne olduğunu anlamamız lazım." Ekip bir araya toplandıkça çığlıklar daha belirgin bir hal almaya başladı. Kadim bir dilde konuşulan sözler çadırda yankılanıyordu. Anlamları zamanla kaybolmuştu ama niyetleri açıktı. Öfke, üzüntü ve saygı talebi. Emily gözlerini kapatarak kelimelere odaklanmaya çalıştı. "Eski Mısırlı," diye fısıldadı. "Firavunların diliyle konuşuyorlar." Sarah ürperdi ve kollarını kendine doladı. "Onlar ne diyorlar?" Odaklanırken Emily'nin kaşları çatıldı. "Onlar gitmemizi talep ediyorlar. Aldıklarımızı iade etmemizi ve onları rahat bırakmamızı istiyorlar." Sıcaklık düşmeye devam etti ve çadırın içinden esen soğuk bir rüzgar, fenerleri söndürüp karanlığa sürükledi. Ekip el yordamıyla el fenerleri bulmaya çalıştı, ışınları karanlığı delip geçiyordu. Ama izleniyor olma, görünmeyen gözlerle çevrelenmiş olma duygusu hala devam ediyordu. Yanıt'ın sinirlerini sakinleştirmeye çalışarak derin bir nefes aldı. "Bunu belgelememiz gerekiyor. Eğer ruhlar iletişim kurmaya çalışıyorsa mesajlarını tam olarak anlamamız gerekiyor. Emily, mümkün olduğu kadar tercüme edebilir misin?"
Emily başını salladı, not defterine ve kalemine uzanırken elleri titriyordu. Kelimeleri yazıya dökmeye başladı, zihni eski dile ayak uydurmaya çalışıyordu. Çalıklar ve fısıltılar geceyi unutulmaz varlıklarıyla doldurarak devam etti. Emily çalışırken ekibin geri kalanı bir araya toplanmış, sanki önlerinde beliren ruhları görmeyi bekliyormuşçasına gözleri çadırın etrafında geziniyordu. Soğuk daha da yoğunlaştı ve izlenme hissi neredeyse dayanılmaz hale geldi. Aniden çalıklar kesildi, yerini daha da rahatsız edici, ürkütücü bir sessizlik aldı. Ekip bir sonraki gösteriyi bekleyerek nefesini tuttu. Birkaç dakika sonra yumuşak, kederli bir ses konuştu. Sesi üzüntüyle doluydu. "Aldığınız şeyi geri verin ya da gazabımıza uğrayın." Sözcükler açıktı, aksanlı bir İngilizceyle söylenmişti ve çadırdaki herkesin tüylerini diken diken ediyordu. Ses sanki duvarların kendisi konuşuyormuşçasına her yerde yankılanıyordu. Bonatha'nın zihni hızla çalıştı. Ruhlarla iletişim kurmanın, isteklerini anlamanın ve onları yatıştırmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. "Ama nasıl? Emily, onlarla konuşmayı deneyebilir misin?" diye sordu, sesi gergindi. Emily başını salladı, boğazı kurumuştu. Boğazını temizledi ve sesi titreyerek eski Mısır dilinde konuştu. "Sizi duyuyoruz. Mesajınızı anlamak istiyoruz. Lütfen bize ne istediğinizi söyleyin." Bir an için sadece sessizlik vardı. Sonra kederli ses cevap verdi, tonu daha ısrarcıydı. "Çocukları, babalarına geri verin. Ancak o zaman, barış yeniden sağlanacak." Emily sesi titreyerek mesajı ekip için tercüme etti. "Çocuk mumyalarını babalarının mezarına geri göndermemizi istiyorlar. Barışı yeniden tesis etmenin tek yolu bu." Yanıtın başını salladı, aklı hızla çalışıyordu. "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. David, Sarah, ekipmanı hazırlamaya başlayın. Emily, her şeyi belgeleyin. Talimatlarını tam olarak takip ettiğimizden emin olmalıyız." Ekip, görevlerinin aciliyeti nedeniyle korkularını hafifleterek harekete geçti. Ekipmanlarını topladılar ve mezara geri döndüler, bunaltıcı korku duygusu yolun her adımında onları takip ediyordu. Girişe vardıklarında sıcaklık daha da düştü ve çığlıklar yeniden başladı, geceyi hüzünlü çığlıklarla doldurdu. Ekip mezara indi, el fenerleri duvarlara ürkütücü gölgeler düşürdü. Hava kadim bir güç duygusuyla ağırlaşmıştı. Sanki üzerlerine baskı yapan, onları acele etmeye teşvik eden bir güç. Çocukların lahitlerinin bulunduğu mezar odasına ulaştılar. Oda sanki taşlar içindeki kayıp ruhlar için ağlıyormuş gibi elle tutulur bir acı duygusuyla doluydu. Yanıtın ve ekibi, sanki ani bir hareket ruhları daha da kızdıracakmış gibi, hareketleri yavaş ve bilinçli bir şekilde lahitleri dikkatle kaldırdılar. Lahitleri ana odaya geri taşırken feryatlar daha da yükseldi, daha ısrarcı oldu. Hava soğuktu ve izlenme hissi neredeyse dayanılmazdı. Lahitleri Tutankamun'un tabutunun yanına yerleştirdiler, eserlerin altın rengi parıltısı sahneye sıcak bir ışık saçıyordu. Emily öne çıktı, eski Mısır dilinde konuşurken sesi titriyordu. "Çocukları babalarına teslim ettik. Lütfen barış olsun." Bir an için sadece sessizlik vardı. Daha sonra sıcaklık artmaya başladı ve havadaki bunaltıcı ağırlık kalktı. Çığlıklar kesildi, yerini odayı kasıp kavuran hafif, neredeyse rahatlatıcı bir esinti aldı. Ekip şaşkın bir sessizlik içinde durdu, gözleri inanamamaktan fal taşı gibi açılmıştı. Ruhlar tekliflerini kabul etmiş görünüyordu ve günlerdir onları rahatsız eden korku duygusu dağılmaya başladı. Yanıtın derin bir nefes aldı, kalbi göğsünde çarpıyordu. "Kampa geri dönelim. Her şeyi belgelememiz ve bulgularımızı rapor etmemiz gerekiyor." Yüzeye geri döndüklerinde ekip üzerlerinde bir rahatlama hissetti. Rahatsızlıklar azalmıştı ve ruhlar huzur içinde görünüyordu. Ancak yanıtın, çetin sınavlarının henüz bitmediğini biliyordu. Tutankamun'un mezarının laneti kısmen çözülmüştü ancak hala cevaplanmamış birçok soru vardı. Kampa döndüklerinde bir kez daha merkezdeki çadırda toplandılar, atmosfer daha hafif ama hala tedirginlik taşıyordu. Emily ruhlardan gelen mesajları yazmaya devam etti. Aklı lanetin boyutunu anlamak için hızla çalışıyordu. "Bunda daha fazlası var," dedi, sesi düşünceliydi. Çocukların geri gönderilmesi konusunda ruhlar netti. Ancak lanetin hala anlamamız gereken başka unsurları var. Tutankamun'un ailesinin tüm hikayesini ve lanetin ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor.
Yanıt'ın başını salladı, aklı çoktan olasılıklarla yarışıyordu. Kabul ediyorum. Buna dikkatle ve saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Ruhlar bize bir uyarıda bulundu ve buna kulak vermemiz gerekiyor. Ekip gecenin geri kalanını deneyimlerini belgeleyerek geçirdi, korkuları yenilenen bir amaç duygusuyla azaldı. Anlayışlarının ötesinde güçlerle uğraştıklarını biliyorlardı ama gerçeği ortaya çıkarmaya ve hem yaşayanları hem de ölüleri korumanın bir yolunu bulmaya kararlıydılar. Şafağın ilk ışığı çölün üzerinde doğup Krallar Vadisi'nin üzerine altın rengi bir parıltı saçarken, Yanıt'ın ve ekibi yolculuklarının bir sonraki aşamasına hazırlanıyorlardı. Tacizler yoğunlaştı, ortaya çıktı. Rahatsız ettikleri kadim ruhların gücü ve ıstırabı. Ama aynı zamanda yaptıkları işin önemini, geçmişe saygı duyma ve onurlandırma ihtiyacını da hatırlatıyorlardı. Ve Tutankamon'un mezarının girişinde dururken, yükselen güneşle birlikte korku hissi de kalkıyor, yolculuklarının henüz bitmediğini biliyorlardı. Lanet kısmen çözülmüştü ama hala ortaya çıkarılacak pek çok gizem, zamanın kumlarına gömülmüş pek çok sır vardı. Yenilenmiş bir kararlılıkla, önlerinde bekleyen zorluklarla yüzleşmeye hazır bir şekilde öne çıktılar. Geçmişin ruhları konuşmuştu ve dinlemek, öğrenmek ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmak onların göreviydi. Bu musallat daha yeni başlamıştı ve lanetin gerçek boyutu henüz ortaya çıkmamıştı. Ancak her adımda, antik mezarın içinde saklı olan gizemleri anlamaya ve çözmeye daha da yaklaşıyorlardı. Geçmişin derinliklerine indikçe yalnız olmadıklarını, Tutankamon ve ailesinin ruhlarının onları izlediğini ve yolculuklarında onlara rehberlik ettiğini anladılar. Bölüm 3, Laneti Çözmek, Bölüm 2, Tarihsel Araştırma. Çölün bunaltıcı sıcaklığı yerini serin ve sessiz geceye bırakmıştı. Ama Doktor Yanıt'ın Rivers ve ekibi için atmosfer gerginlik ve huzursuzlukla dolu olmaya devam ediyordu. Ekip, Krallar Vadisi'nin eteklerinde geçici çadır ve ekipman koleksiyonundan oluşan ana kamplarına çekilmişti. Mezarın sınırlarından geçici olarak kurtulmalarına rağmen, sanki rahatsız ettikleri kadim ruhlar geride bırakılmayı reddediyormuş gibi, korku duygusu hala sürüyordu. Gece derinleştikçe arkeologlar merkezi çadırda toplandılar ve çadırın kanatları yukarıdaki yıldızlara açıldı. Fenerlerin loş ışığı uzun gölgeler oluşturuyor, titreyen alevleri neredeyse ruhani bir ortam yaratıyor. Kadim diller uzmanı Doktor Emily Carter notlarını inceliyor, Tutankamon'un mezarına konan lanetin boyutunu çözmeye çalışıyordu. Yanıt'ın, "Bugün olanları tartışmamız lazım," diye başladı, sesi sakindi ama kolektif kaygının ağırlığını da taşıyordu. Mezardaki karışıklıklar, sesler. "Emily, ne buldun?" Emily notlarından başını kaldırdı, yüzü gergin ve yorgundu. Lahit üzerindeki yazılar açık. Tutankamon mezarına güçlü bir lanet yerleştirdi. Bu lanetin amacı ailesini korumak ve öbür dünyada onların rahat etmesini sağlamaktı. Lanet sadece bir uyarı değil, bu bir rica, davetsiz misafirleri uzak tutmak için umutsuz bir girişim. Uzak. Lojistik uzmanı Sarah Mitchell öne doğru eğildi, yüzü solgundu. "Mezarı açarak bir şeyi serbest bıraktığımızı mı söylüyorsun?" Emily yavaşça başını salladı. "Evet, öyle yaptığımıza inanıyorum. Lanet, son bir koruma eylemiydi, içteki ruhları korumanın bir yoluydu. Onların dinlenmesini bozarak, kadim ve güçlü bir şeyi uyandırdık." Yanıtın içini çekerek şakaklarını ovuşturdu. "Bu lanetin boyutunu tam olarak anlamamız ve etkilerini nasıl azaltabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Önceliğimiz bu ekibin güvenliği ve bu tarihi eserlerin korunması." Ekip onaylayarak başını salladı, ancak rahatsızlık elle tutulur haldeydi. Titreşen fenerler kanvas duvarlara ürkütücü gölgeler düşürüyordu ve havaya doğal olmayan bir soğukluk yayılmış gibiydi. Tartışmalarına devam ederken, yoğunlaşan musallatların ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Çevredeki çölden yankılanıyormuş gibi görünen alçak, kederli bir feryatla başladı. Ses ilk başta zayıftı, rüzgarın hışırtısından zorlukla fark edilebiliyordu. Ama giderek daha yüksek ve daha ısrarcı hale geldi. Ekip sustu, gözleri korkuyla irileşti, feryat acı dolu çığlıklar korosuna dönüştü ve geceyi umutsuzluğun kakofonisiyle doldurdu. "Bu nedir?" Ekipman uzmanı David Foster, sesi titreyerek fısıldadı. Emily'nin yüzü kül rengine döndü. "Onlar. Ruhlar. Kızgınlar." Çığlıklar yükseldi, hava soğudu, çöl sıcağına rağmen sıcaklık hızla düştü. Fenerin alevleri şiddetle titreşiyor, duvarlarda ürkütücü, değişken gölgeler oluşturuyordu.
Aniden çadırın kanatları, sanki görünmez bir güç aralarından geçmiş gibi hışırdadı ve çığlıklar çadırın içinden geliyormuş gibi göründü. "Millet sakin olsun." Yanıtın kendi korkusuna rağmen sesi kararlı bir şekilde emretti. "Ne olduğunu anlamamız lazım." Ekip bir araya toplandıkça çığlıklar daha belirgin bir hal almaya başladı. Kadim bir dilde konuşulan sözler çadırda yankılanıyordu. Anlamları zamanla kaybolmuştu ama niyetleri açıktı. Öfke, üzüntü ve saygı talebi. Emily gözlerini kapatarak kelimelere odaklanmaya çalıştı. "Eski Mısırlı," diye fısıldadı. "Firavunların diliyle konuşuyorlar." Sara ürperdi ve kollarını kendine doladı. "Onlar ne diyorlar?" Odaklanırken Emily'nin kaşları çatıldı. "Onlar gitmemizi talep ediyorlar. Aldıklarımızı iade etmemizi ve onları rahat bırakmamızı istiyorlar." Sıcaklık düşmeye devam etti ve çadırın içinden esen soğuk bir rüzgar, fenerleri söndürüp karanlığa sürükledi. Ekip el yordamıyla el fenerleri bulmaya çalıştı, ışınları karanlığı delip geçiyordu. Ama izleniyor olma, görünmeyen gözlerle çevrelenmiş olma duygusu hala devam ediyordu. Yanıtın sinirlerini sakinleştirmeye çalışarak derin bir nefes aldı. "Bunu belgelememiz gerekiyor. Eğer ruhlar iletişim kurmaya çalışıyorsa mesajlarını tam olarak anlamamız gerekiyor. Emily, mümkün olduğu kadar tercüme edebilir misin?" Emily başını salladı, not defterine ve kalemine uzanırken elleri titriyordu. Kelimeleri yazıya dökmeye başladı, zihni eski dile ayak uydurmaya çalışıyordu. Çığlıklar ve fısıltılar geceyi unutulmaz varlıklarıyla doldurarak devam etti. Emily çalışırken ekibin geri kalanı bir araya toplanmış, sanki önlerinde beliren ruhları görmeyi bekliyormuşçasına gözleri çadırın etrafında geziniyordu. Soğuk daha da yoğunlaştı ve izlenme hissi neredeyse dayanılmaz hale geldi. Aniden çığlıklar kesildi, yerini daha da rahatsız edici, ürkütücü bir sessizlik aldı. Ekip bir sonraki gösteriyi bekleyerek nefesini tuttu. Birkaç dakika sonra yumuşak, kederli bir ses konuştu. Sesi üzüntüyle doluydu. "Aldığınız şeyi geri verin ya da gazabımıza uğrayın." Sözcükler açıktı, aksanlı bir İngilizceyle söylenmişti ve çadırdaki herkesin tüylerini diken diken ediyordu. Ses sanki duvarların kendisi konuşuyormuşçasına her yerde yankılanıyordu. Bonatha'nın zihni hızla çalıştı. Ruhlarla iletişim kurmanın, isteklerini anlamanın ve onları yatıştırmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. "Ama nasıl? Emily, onlarla konuşmayı deneyebilir misin?" diye sordu, sesi gergindi. Emily başını salladı, boğazı kurumuştu. Boğazını temizledi ve sesi titreyerek eski Mısır dilinde konuştu. "Sizi duyuyoruz. Mesajınızı anlamak istiyoruz. Lütfen bize ne istediğinizi söyleyin." Bir an için sadece sessizlik vardı. Sonra kederli ses cevap verdi, tonu daha ısrarcıydı. "Çocukları babalarına geri verin. Ancak o zaman barış yeniden sağlanacak." Emily sesi titreyerek mesajı ekip için tercüme etti. "Çocuk mumyalarını babalarının mezarına geri göndermemizi istiyorlar. Barışı yeniden tesis etmenin tek yolu bu." Yanıtın başını salladı, aklı hızla çalışıyordu. "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. David, Sara, ekipmanı hazırlamaya başlayın. Emily, her şeyi belgeleyin. Talimatlarını tam olarak takip ettiğimizden emin olmalıyız." Ekip, görevlerinin aciliyeti nedeniyle korkularını hafifleterek harekete geçti. Ekipmanlarını topladılar ve mezara geri döndüler, bunaltıcı korku duygusu yolun her adımında onları takip ediyordu. Girişe vardıklarında sıcaklık daha da düştü ve çığlıklar yeniden başladı, geceyi hüzünlü çığlıklarla doldurdu. Ekip mezara indi, el fenerleri duvarlara ürkütücü gölgeler düşürdü. Hava kadim bir güç duygusuyla ağırlaşmıştı. Sanki üzerlerine baskı yapan, onları acele etmeye teşvik eden bir güç. Çocukların lahitlerinin bulunduğu mezar odasına ulaştılar. Oda sanki taşlar içindeki kayıp ruhlar için ağlıyormuş gibi elle tutulur bir acı duygusuyla doluydu. Yanıtın ve ekibi, sanki ani bir hareket ruhları daha da kızdıracakmış gibi, hareketleri yavaş ve bilinçli bir şekilde lahitleri dikkatle kaldırdılar. Lahitleri ana odaya geri taşırken feryatlar daha da yükseldi, daha ısrarcı oldu. Hava soğuktu ve izlenme hissi neredeyse dayanılmazdı. Lahitleri Tutankamun'un tabutunun yanına yerleştirdiler, eserlerin altın rengi parıltısı sahneye sıcak bir ışık saçıyordu. Emily öne çıktı, eski Mısır dilinde konuşurken sesi titriyordu. "Çocukları babalarına teslim ettik. Lütfen barış olsun." Bir an için sadece sessizlik vardı.
Daha sonra sıcaklık artmaya başladı ve havadaki bunaltıcı ağırlık kalktı. Çalıklar kesildi, yerine odayı kasıp kavuran hafif, neredeyse rahatlatıcı bir esinti aldı. Ekip şaşkın bir sessizlik içinde durdu, gözleri inanamamaktan fal taşı gibi açılmıştı. Ruhlar tekliflerini kabul etmiş görünüyordu ve günlerdir onları rahatsız eden korku duygusu dağılmaya başladı. Yanıtın derin bir nefes aldı, kalbi göğsünde çarpıyordu. Kampa geri dönelim. Her şeyi belgelememiz ve bulgularımızı rapor etmemiz gerekiyor. Yüzeye geri döndüklerinde ekip üzerlerinde bir rahatlama hissetti. Rahatsızlıklar azalmıştı ve ruhlar huzur içinde görünüyordu. Ancak Yanıt'ın, çetin sınavlarının henüz bitmediğini biliyordu. Tutankamon'un mezarının laneti kısmen çözülmüştü ancak hala cevaplanmamış birçok soru vardı. Kampa döndüklerinde bir kez daha merkezdeki çadırda toplandılar, atmosfer daha hafif ama hala tedirginlik taşıyordu. Emily ruhlardan gelen mesajları yazmaya devam etti. Aklı lanetin boyutunu anlamak için hızla çalışıyordu. "Bunda daha fazlası var," dedi, sesi düşünceliydi. Çocukların geri gönderilmesi konusunda ruhlar netti. Ancak lanetin hala anlamamız gereken başka unsurları var. Tutankamon'un ailesinin tüm hikayesini ve lanetin ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Yanıtın başını salladı, aklı çoktan olasılıklarla yarışıyordu. "Kabul ediyorum. Buna dikkatle ve saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Ruhlar bize bir uyarıda bulundu ve buna kulak vermemiz gerekiyor." Ekip gecenin geri kalanını deneyimlerini belgeleyerek geçirdi, korkuları yenilenen bir amaç duygusuyla azaldı. Anlayışlarının ötesinde güçlerle uğraştıklarını biliyorlardı ama gerçeği ortaya çıkarmaya ve hem yaşayanları hem de ölüleri korumanın bir yolunu bulmaya kararlıydılar. Şafağın ilk ışığı çölün üzerinde doğup Krallar Vadisi'nin üzerine altın rengi bir parıltı saçarken, Yanıt'ın ve ekibi yolculuklarının bir sonraki aşamasına hazırlanıyorlardı. Tacizler yoğunlaştı, güç açığa çıktı ve rahatsız ettikleri kadim ruhların ıstırabı. Ama aynı zamanda yaptıkları işin önemini, geçmişe saygı duyma ve onurlandırma ihtiyacını da hatırlatıyorlardı. Ve Tutankamon'un mezarının girişinde dururken, yükselen güneşle birlikte korku hissi de kalkıyor, yolculuklarının henüz bitmediğini biliyorlardı. Lanet kısmen çözülmüştü ama hala ortaya çıkarılacak pek çok gizem, zamanın kumlarına gömülmüş pek çok sır vardı. Yenilenmiş bir kararlılıkla, önlerinde bekleyen zorluklarla yüzleşmeye hazır bir şekilde öne çıktılar. Geçmişin ruhları konuşmuştu ve dinlemek, öğrenmek ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmak onların göreviydi. Bu musallat daha yeni başlamıştı ve lanetin gerçek boyutu henüz ortaya çıkmamıştı. Ancak her adımda, antik mezarın içinde saklı olan gizemleri anlamaya ve çözmeye daha da yaklaşıyorlardı. Geçmişin derinliklerine indikçe yalnız olmadıklarını, Tutankamon ve ailesinin ruhlarının onları izlediğini ve yolculuklarında onlara rehberlik ettiğini anladılar. Ekip sonraki birkaç günü araştırmalarına dalarak, eski metinleri ve tarihi kayıtları araştırarak geçirdi. Laneti anlamalarına yardımcı olabilecek içgörüler ve bilgiler bulmak için dünya çapındaki uzmanlara ulaştılar. Emily yorulmadan çalıştı, yazıtları ve belgeleri tercüme etti. Eski dillere dair bilgisinin paha biçilmez olduğu ortaya çıktı. Lanetin basit bir uyarıdan daha fazlası olduğunu keşfettiler. Bu, ölenlerin ruhlarını korumak ve öbür dünyaya güvenli geçişlerini sağlamak için tasarlanmış karmaşık bir ritüeller ve dualar ağıydı. Yazıtlar güçlü büyülerden ve törenlerden, mezarı ve içindekileri korumak için çağrılan tanrılardan ve ruhlardan söz ediyordu. Belirli bir belge dikkatlerini çekti. Kahire Müzesi arşivlerinin derinliklerinde saklanan eski bir tomarın parçası. Parşömen, Tutankamon'un çocuklarının yaşamı ve ölümünü ayrıntılarıyla anlatıyor, genç firavun ve kraliçesini rahatsız eden kederi ve üzüntüyü anlatıyordu. Ailelerini korumaya yönelik umutsuz bir girişimden, kötü niyetten değil sevgiden kaynaklanan bir lanetten söz ediyordu. Daha derine indikçe lanetin gerçek doğasını anlamaya başladılar. Bu, Tutankamon'un ailesinin ruhlarını bir arada tutmak ve öbür dünyada ayrılmalarını önlemek için tasarlanmış bir bağlama büyüsüydü. Çocukların ruhlarının babalarının yanında kalması, onun huzurunda huzur bulması gerekiyordu. Ama bir şeyler ters gitmişti. Mezarın bozulması hassas dengeyi bozmuş, ruhları serbest bırakmış ve ekibi rahatsız eden musallatlara neden olmuştu. Ruhlar kaybolmuştu, huzurları parçalanmıştı ve ıstıraplarıyla saldırıyorlardı. Yanıt'ın ve ekibi dengeyi yeniden kurmaları,
ruhları yeniden birleştirmeleri ve öbür dünyaya güvenli geçişlerini sağlamaları gerektiğini fark etti. Ruhları yatıştıracak ve mezara huzuru yeniden getirecek bir tören, bir ritüel gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Ritüel için hazırlıklar titizlikle yapıldı. Uygun prosedürler ve dualar konusunda rehberlik arayarak eski Mısır dini ve büyüsü uzmanlarına danıştılar. Yiyecek ve içecek ikramları, kutsal yağlar ve tütsüler ve sembolik öneme sahip nesneler gibi gerekli malzemeleri topladılar. Ekip yorulmadan çalıştı, kararlılıkları, musallat olmaya son verme ve Tutankamun ile ailesinin mirasını onurlandırma arzusuyla beslendi. Her adımın kesin olmasını, her kelimenin doğru söylenmesini sağlayarak ritüelin provasını yaptılar. Tören günü yaklaştıkça gerginlik arttı. Rahatsızlıklar azalmıştı ama huzursuzluk hissi hala devam ediyordu. Ruhlar izliyor, bekliyorlardı. Onların varlığı, söz konusu olan tehlikeleri sürekli hatırlatıyordu. Ritüel gecesi ekip mezar odasında toplandı, hava beklentiyle doluydu. Titreşen meşale ışığı duvarlarda ürkütücü gölgeler oluşturuyordu ve tütsü kokusu havayı dolduruyordu. Yanıt'ın grubun başında duruyordu, büyülere başlarken kalbi küt küt atıyordu. Ritüelin sözleri dudaklarından dökülüyordu, eski Mısır ve kutsal duaların bir karışımıydı. Ekip de onun yolundan giderek sesleri uyumlu bir ilahiyle birleşti. Adaklarını saygıyla lahitlerin önüne koyarak sundular ve mumyaları kutsal yağlarla yağladılar. Ritüel ilerledikçe odadaki sıcaklık artmaya başladı ve sıcak, rahatlatıcı bir esinti odaya yayıldı. Korku duygusu ortadan kalktı, yerine huzur ve dinginlik duygusu aldı. Ruhlar karşılık veriyor gibiydi, varlıkları daha az baskıcı, daha kabul ediciydi. Bonata'nın sesi güçlendi, ruhların tepkisi kendine olan güvenini artırdı. Tanrılara seslendi, onların korunmasını ve rehberliğini istedi, Tutankamun'un ailesinin ruhlarını yeniden bir araya getirmeleri için onların kutsamasını istedi. Ritüelin son sözleri söylendiğinde odaya derin bir sessizlik çöktü. Hava sakindi, atmosfer bir tamamlanma duygusuyla doluydu. Ekip, çabalarının başarılı olduğuna dair bir işaret bekleyerek nefesini tuttu. Ve sonra yavaş yavaş lahitlerden yumuşak, altın rengi bir ışık yayılmaya başladı. Daha da parlaklaştı ve odayı sıcak, ışıltılı bir ışıltıyla doldurdu. Huzur duygusu elle tutulur haldeydi ve ekip, üzerlerine bir rahatlama dalgasının yayıldığını hissetti. Ruhlar tekliflerini kabul etmişlerdi. Tutankamun'un ailesinin ruhları yeniden bir araya geldi, huzurları yeniden sağlandı. Lanet kalkmış ve musallatlar sona ermişti. Yanıt'ın ve ekibi huşu içinde kaldılar, kalpleri şükran ve saygıyla doldu. Bilinmeyenle yüzleşmişler, kadim ruhlarla yüzleşmişler ve arayışlarında başarılı olmuşlardı. Tutankamun ve ailesinin mirasını onurlandırdılar ve bunu yaparak geçmişin gücü ve gizemi hakkında daha derin bir anlayış kazandılar. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken, mezardan ayrılırken yolculuklarının onları sonsuza kadar değiştirdiğini biliyorlardı. Kadim büyünün gücüne tanık olmuşlar, çoktan gitmiş olan ruhların varlığını hissetmişler ve daha güçlü, daha akıllı ve yaşayanlarla ölüler arasındaki hassas dengeye daha saygılı bir şekilde ortaya çıkmışlardı. İşleri bitmedi. Hala ortaya çıkarılacak pek çok gizem, zamanın kumlarına gömülmüş pek çok sır vardı. Ancak kazandıkları bilgi ve deneyimle donanmış olarak hazırdılar. Geçmişi onurlandırarak ve onun mirasını gelecek nesillere aktararak arayışlarına devam edeceklerdi. Ve artık yükselen güneşin altın ışığıyla yıkanmış olan Tutankamun'un mezarının girişine baktıklarında bir başarı ve tatmin duygusu hissettiler. Laneti çözmüşler, kadim ruhlara barışı geri getirmişler ve arkeoloji dünyasında kalıcı bir etki yaratmışlardı. Krallar Vadisi daha pek çok sır barındırıyordu ve Yanıt'ın ve ekibi bunları açığa çıkarmaya, geçmişi gün ışığına çıkarmaya ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmaya kararlıydı. Bölüm 4, Prensesin Laneti, Bölüm 1, Prensesin Ruhu. Mısır çölünün bunaltıcı sıcağı yerini gecenin serinliğine bırakmıştı. Geniş kum ve kayalık alan dolunayın gümüş rengi ışığıyla yıkanıyor, geçmişin fısıltılarıyla dans eden ürkütücü gölgeler oluşturuyordu. Doktor Yanıt'ın Rivers ve arkeologlardan oluşan ekibi, Krallar Vadisi'nin eteklerindeki derme çatma kamplarında oturuyorlardı. Hava, son keşiflerinin gerilimiyle ağırlaşmıştı. Tutankamun'un mezarının açılışından bu yana kendilerini rahatsız eden kadim lanetin bir kısmını başarıyla çözmüşlerdi. Çocuk mumyalar babalarının dinlenme yerine geri gönderilmiş ve rahatsız edilmeler azalmıştı ama huzursuzluk hissi hala devam ediyordu. Yanıt'ın yolculuklarının henüz bitmediğini biliyordu. İlgilenmeleri gereken bir ruh daha vardı.
Tutankamun'un sevilen kraliçesi Ankesenamun'un ruhu. Yanıt'ın, etrafı eski metinler ve haritalarla çevrili ahşap bir masada oturuyordu. Lanetin geri kalan parçalarını bir araya getirmeye çalışırken aklında bir düşünce fırtınası vardı. Fenerlerin titreyen ışığı çadırın kanvas duvarlarına uzun gölgeler düşünerek neredeyse ruhani bir atmosfer yaratıyor. Ara sıra esen çöl rüzgarının hışırtısı dışında gece sessizdi. Yanıt'ın, sence kraliçenin ruhu hala huzursuz mu? Diye sordu eski diller uzmanı Emily Carter, masada ona katılırken. Gözleri durumun ciddiyetini yansıtan endişeyle doluydu. Yanıt'ın başını notlarından kaldırdı, kaşları düşünceli bir şekilde çatılmıştı. Öyle olduğuna inanıyorum Emily. Çocuklarla ilgilendik ama Ankesenamun'un ruhu hala bu dünyaya bağlı. Lanetin amacı tüm aileyi korumaktı ve onun acısı muhtemelen Tutankamun'dan ayrılmasına bağlı. Ekipman uzmanı David Foster, son keşiflerinden kalma yeni geliştirilen bir yığın fotoğrafla çadıra girdi. Fotoğrafları masaya yayarak, bunları görmek isteyebilirsiniz, dedi. Görüntüler, Tutankamun'un mezarının içini gösteriyordu. Karmaşık bir şekilde dekore edilmiş duvarlara ve ortaya çıkardıkları çeşitli eserlere odaklanıyordu. Bonata'nın gözleri belirli bir fotoğrafa takıldı. Ankesenamun'u tasvir eden bir duvar resminin yakın çekimi. Zamanı aşan bir üzüntüyle dolu gözleri onu takip ediyor gibiydi. Yanıt'ın, bakışlarını fotoğrafa sabitleyerek, bizimle iletişim kurmaya çalışıyor, diye mırıldandı. Mesajını anlamamız gerekiyor. Emily başını salladı, ifadesi kararlıydı. Onunla ilgili yazıtları ve eserleri inceleyerek başlamalıyız. Gözden kaçırdığımız bir şey olmalı. Ekip sonraki birkaç saati titizlikle notlarını ve eserlerini inceleyerek geçirdi. Mezarın duvarlarındaki yazıları yanlarında getirdikleri antik metinlerle karşılaştırdılar. Emily hieroglifleri tercüme etti. Eski Mısır dilindeki akıcılığının paha biçilmez olduğu kanıtlandı. Gece ilerledikçe takımı bir aciliyet duygusu sardı. Fenerler metinlerin ve eserlerin üzerine sıcak bir ışık saçıyordu ama sıcaklık düşmüş gibiydi, kampın üzerine bir soğuk çökmüştü. Hava ağırlaştı ve yalnızca kağıdın hışırtısı ve ara sıra rüzgarın fısıltısıyla bozulan doğal olmayan bir sessizlik çöktü. Aniden çadırın kanatları sanki ani bir rüzgara yakalanmış gibi şiddetli bir şekilde hışırdadı. Fenerin alevleri titriyor, kendi hayatlarıyla hareket ediyormuş gibi görünen ürkütücü gölgeler oluşturuyordu. Yanıt'ın ve Emily endişeli bakışlar attılar, kalpleri aynı anda çarpıyordu. "Bunu hissettin mi?" Emily fısıldadı, sesi titriyordu. Yanıt'ın başını salladı, gözleri odayı tarıyordu. "Evet." O, Ankesenamun'un ruhu burada. Sıcaklık düşmeye devam etti ve hafif, kederli bir feryat kampta yankılandı. Ses, tüylerini ürperten, tarif edilemez bir acıyla dolu, unutulmazdı. Ekip bir araya toplandı, bu olguyu anlamlandırmaya çalışırken korkuları açıkça görülüyordu. "Ankesenamun," diye seslendi Yanıt'ın, yüreğini saran korkuya rağmen sesi sabitti. "Sizi duyuyoruz. Size yardım etmek istiyoruz. Lütfen bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin." Çığlık daha da yükseldi, daha ısrarcı hale geldi ve çadır duvarlarındaki gölgeler kayıyor ve girdap gibi dönüyor, açıklamaya meydan okuyan biçimler alıyor gibiydi. Ekip nefesini tutarak yanıt bekledi. Ve sonra o ortaya çıktı. Çadırın ortasında bir kadın figürü belirdi. Vücudu yarı saydam ve hafif, uhrevi bir ışıltıyla parlıyordu. Eski bir Mısır kraliçesinin geleneksel kıyafetini giymişti. Uzun saçları karmaşık örgüler ve mücevherli süslerle süslenmişti. Derin bir üzüntüyle dolu gözleri Bonata'nınkilere kilitlendi. "Ankesenamun," diye nefes aldı Yanıt'ın, sesi zar zor fısıltı halindeydi. Kraliçenin ruhu önlerinde geziniyordu. Varlığı hem hayranlık uyandırıcı hem de dehşet vericiydi. Elini kaldırdı ve masanın üzerindeki fotoğrafı, kendisine benzeyen duvar resminin resmini işaret etti. "Beni ona geri ver," dedi, sesi unutulmaz bir yankıyla yankılanıyordu. "Ancak o zaman huzuru bulacağım." Emily öne çıktı, korkusu yerini kararlılığa bıraktı. "Yapacağız Ankesenamun. Seni Tutankamun'la yeniden bir araya getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." Ruhun bakışları yumuşadı ve bir anlığına gözlerindeki üzüntü kalkmış gibi göründü. Başını salladı, formu yavaşça karanlığa doğru kaybolmadan önce parlıyordu. Ekip şaşkın bir sessizlik içinde duruyordu, karşılaşmalarının gerçekliği kafalarına sinmişti. Yanıt'ın bir kararlılık dalgası hissetti. Artık net bir direktifleri vardı. Ankesenamun'un ruhunu Tutankamun'la yeniden birleştirmek. Ama nasıl? Yanıt'ın, aklı hızla karışarak,
onun cenazesi ve bunun Tutankamun'la nasıl bağlantılı olduğu hakkında daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor, dedi. Tarihsel kayıtlarda ve mezarın kendisinde ipuçları olmalı. Emily başını salladı ve şimdiden notlarına uzandı. Cenazesiyle ilgili yazıtları inceleyerek başlayacağım. Gözden kaçırdığımız bir şey olmalı. Hala karşılaşmanın etkisinde olan David, ekipmanını topladı. Fotoğraflara tekrar bakacağım, dikkat çeken bir şey var mı diye bakacağım. Ekip, yenilenen amaç duygusuyla gece boyunca çalıştı. Ankesenamun'un ruhunun varlığı onlara açık bir hedef vermişti ama bu hedefe ulaşmanın yolu belirsizliklerle doluydu. Şafağın ilk ışığı çölün üzerinde altın rengi bir parıltı oluşturarak kırılmaya başladığında Emily bir ilerleme kaydetti. Eski bir tabletin bir parçası üzerindeki bir dizi hieroglif üzerinde çalışıyordu, gözleri uykusuzluktan kızarmıştı. "Yanıtın, şuna bak," dedi, sesi heyecanla doluydu. Bu yazıtlar, kraliyet çiftçinin ruhlarını öbür dünyada yeniden birleştirmeyi amaçlayan bir ritüelin detaylarını anlatıyor. İnanılmaz derecede karmaşık ama sanırım ihtiyacımız olan şey bu olabilir. Yanıtın tabletin üzerine eğildi ve gözleri eski metni taradı. Anlatılan ritüel gerçekten de karmaşıktı. Ruhları ebedi istirahatlerine yönlendirmeyi amaçlayan bir dizi yakarışı, sunuları ve sembolik eylemleri içeriyordu. "İşte bu," dedi Yanıt'ın, sesi kararlılıkla doluydu. "Bu ritüeli gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ankesenamun'un huzuru bulmasına yardım etmek için en iyi şansımız bu." Ekip sonraki birkaç günü ritüele hazırlanarak geçirdi. Kutsal yağlar, tütsü, yiyecek ve içecek sunuları gibi gerekli malzemeleri topladılar. Her kelimenin doğru söylendiğinden ve her hareketin kusursuz olduğundan emin olmak için duaların provasını yaptılar. Ritüel gecesi ekip Tutankamun'un mezarının mezar odasında toplandı. Hava beklentiyle doluydu, atmosfer bir amaç duygusuyla doluydu. Titreşen meşale ışığı duvarlarda uzun gölgeler oluşturuyordu ve tütsü kokusu havayı dolduruyordu. Yanıt'ın grubun başında duruyordu ve elinde ritüel talimatların yer aldığı antik tableti tutuyordu. Emily ve David onun yanındaydı, yüz ifadeleri kararlıydı. Ekibin geri kalanı lahitlerin etrafında bir daire oluşturdu ve gözleri Vonathan'a dikildi. Ritüele bir dizi duayla başladı, sesi sabit ve netti. Tanrılardan rehberlik ve korunma talebi olan kadim sözler dudaklarından döküldü. Ekip de katıldı, sesleri salonda yankılanan unutulmaz bir ilahiyle uyum içindeydi. Adaklarını saygıyla lahitlerin önüne koyarak sundular. Hava ısındı ve hafif bir esinti odanın içinde esmeye başladı, beraberinde bir sakinlik duygusu da getiriyordu. Ekip, izleyen ve bekleyen ruhların varlığını hissedebiliyordu. Ritüel ilerledikçe Yanıt'ın tanrıları Tutankamun ve Ankesenamun'un ruhlarını yeniden birleştirmeye çağırdı. Onların sevgisinden, kalıcı bağlarından ve sonsuz barışı olan arzularından bahsetti. Oda yumuşak, altın rengi bir ışıkla parlıyor gibiydi. Atmosfer başka dünyaya ait bir enerjiyle doluydu. Ritüelin son sözleri söylendi ve ekip nefeslerini tutarak bir işaret bekledi. Hava sakindi, oda sessizdi, tek ses kalp atışlarıydı. Ve sonra yavaş yavaş Tutankamun ve Ankesenamun'un figürleri önlerinde belirdi. Formları parlak bir ışıltıyla parlıyordu. El ele tutuşmuşlardı, gözleri derin bir huzur ve minnetle doluydu. "Teşekkür ederim," dedi Ankesenamun, sesi odada yankılanan yumuşak bir fısıltıydı. "Bizi yeniden bir araya getirdiniz. Artık huzur içinde yatabiliriz." Ruhlar solmaya, formları altın ışıkta erimeye başladı. Oda ısındı, huzur hissi karşı konulmaz hale geldi. Ekip huşu içinde durdu, kalpleri derin bir başarı ve saygı duygusuyla doldu. Ruhlar kaybolduğunda altın ışık kaldı ve mezarın üzerine sıcak bir parıltı saçtı. Ekip başarılı olduklarını biliyordu. Ankesenamun ve Tutankamun'un sonsuz huzurlarını bulmalarına yardım etmişlerdi. Yanıt'ın gurur ve minnettarlığın arttığını hissetti. Bilinmeyenle yüzleşmişler, kadim ruhlarla yüzleşmişler ve zafer kazanmışlardı. Tutankamun ve ailesinin mirasını onurlandırdılar ve bunu yaparak geçmişin gücü ve gizemi hakkında daha derin bir anlayış kazandılar. Prensesin hayaleti sona ermişti ama keşif yolculuğu henüz bitmemişti. Krallar Vadisi hala pek çok sır barındırıyordu ve Yanıt'ın ve ekibi bu sırları açığa çıkarmaya, geçmişi gün ışığına çıkarmaya ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmaya kararlıydı. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken, mezardan ayrılırken yolculuklarının onları sonsuza kadar değiştirdiğini biliyorlardı. Kadim büyünün gücüne tanık olmuşlar, çoktan gitmiş olan ruhların varlığını hissetmişler ve daha güçlü,
daha akıllı ve yaşayanlarla ölüler arasındaki hassas dengeye daha saygılı bir şekilde ortaya çıkmışlardı. İşleri bitmedi. Hala ortaya çıkarılacak pek çok gizem, zamanın kumlarına gömülmüş pek çok sır vardı. Ancak kazandıkları bilgi ve deneyimle donanmış olarak hazırdılar. Geçmişi onurlandırarak ve onun mirasını gelecek nesillere aktararak arayışlarına devam edeceklerdi. Ve artık yükselen güneşin altın ışığıyla yıkanmış olan Tutankamun'un mezarının girişine baktıklarında bir başarı ve tatmin duygusu hissettiler. Ruhları yeniden bir araya getirmişler, kadim ruhlara barışı geri getirmişler ve arkeoloji dünyası üzerinde kalıcı bir etki yaratmışlardı. Krallar Vadisi daha pek çok sır barındırıyordu ve Yanıt'ın ve ekibi bunları açığa çıkarmaya, geçmişi gün ışığına çıkarmaya ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmaya kararlıydı. Bölüm 4, Prensesin Laneti, Bölüm 2, Ruhları Yatıştırma Çabaları. Ankhesenamun'un ruhuyla ilk teması takip eden günler bir hareketlilik ve gerilim kasırgasıydı. Doktor Yanıt'ın Rivers ve ekibi kraliçenin varlığını kabul ederek önemli bir adım attıklarını biliyordu, ancak görevleri tamamlanmaktan çok uzaktı. Ankhesenamun'u sevgili Tutankamun'la yeniden bir araya getirmek yalnızca başlangıçtı. Onun ruhunu yatıştırmanın ve rahatsız edici olayların kalıcı olarak sona ermesini sağlamanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Yanıt'ın ana kamptaki masasında oturuyordu. Etrafı eski metinler, modern defterler ve gittikçe artan sanat eserleri koleksiyonuyla çevriliydi. Kamp etkinliklerle doluydu, ekibin her üyesi kendi özel görevlerine odaklandı. Dilbilimci Emily Carter daha fazla hiyeroglifi tercüme etme işine dalmıştı. Ekipman uzmanı David Foster, gözden kaçan ayrıntılar var mı diye mezar duvarlarının fotoğraflarını ve taramalarını inceliyordu. Ekip üyelerinin geri kalanı bulguları kataloglamak ve analiz etmekle meşguldü. Yanıt'ın tarihi kayıtları incelerken çadırının ahşap çerçevesinin vurulması onu günümüze geri getirdi. Bu kişi, eski Mısır ritüelleri konusunda uzman olan ve ekibine yeni katılan Doktor Sarah Williams'tı. Onun içgörüsünün paha biçilmez olduğu zaten kanıtlanmıştı. Sarah, daha önce ortaya çıkardıkları her şeyden daha eski görünen bir parşömeni tutarken, Yanıt'ın, "Sanırım işine yarayacak bir şey buldum," dedi. Bonatha'nın gözleri ilgiyle parladı. "Neye sahipsin?" Bu parşömen, özellikle huzursuz ruhları yatıştırmayı amaçlayan bir dizi ritüel ve sunuyu ayrıntılarıyla anlatıyor. "Şu ana kadar gördüğümüz her şeyden daha kapsamlı," diye açıkladı narin parşömeni dikkatle açarak. Hatta kraliyet ruhları için özel bir duadan bile bahsediliyor ki bu tam da Ankhesenamun için ihtiyacımız olan şey olabilir. Yanıt'ın eğilip eski yazıları inceledi. "Bu anahtar olabilir. Her detayın doğru olduğundan emin olmalıyız. Bir adımı bile kaçırırsak işleri daha da kötü hale getirebiliriz." Sarah başını salladı, ifadesi ciddiydi. "Çeviriye zaten başladım ama karmaşık. Doğruluğu sağlamak için Emily'nin uzmanlığına ihtiyacımız var." Yanıt'ın Emily'yi yanına çağırdı ve çok geçmeden üçü, parşömeni tercüme etme ve yorumlama gibi karmaşık bir işe daldılar. Çadırın içindeki hava, eski parşömen kokusu ve eski talimatlar üzerinde çalışırken çıkan karalamaların sesiyle ağırlaşmıştı. Ekipler törene hazırlanırken saatler günlere dönüştü. Süreç son derece titizdi ve birçoğunu bulmak zor olan özel malzemeler gerektiriyordu. Nadir yağlara, tütsülere ve tomardaki açıklamalarla eşleşen sunulara ihtiyaçları vardı. Modern ikameler yeterli olmayacağından her bir öğenin orijinal olması gerekiyordu. David ve diğer birkaç ekip üyesi, gerekli eşyaları bulmak için yakınlardaki kasaba ve pazarlara gittiler. İhtiyaç duydukları şeylerin çoğunu bulmayı başardılar, ancak bazı öğelerin hala geleneksel yöntemleri uygulayan yerel sanatkarlar tarafından özel olarak yapılması gerekiyordu. Ekibin misyonu yerel sanatkarların ilgisini çekti. Kadim lanetler ve kraliyet ruhları ile ilgili hikayeler ilgilerini daha da artırdı. Son hazırlıklar yapılırken kampı hissedilir bir beklenti duygusu doldurdu. Ritüel, eski Mısır inancında ruhsal enerjisi açısından güçlü kabul edilen gece yarısı, dolunay altında gerçekleştirilecekti. Seçilen yer, Krallar Vadisi yakınında, meraklı gözlerden ve modern dikkat dağıtıcı unsurlardan uzakta, tenha bir bölgeydi. Ritüelin yapılacağı gece geldi ve ekip bölgede toplandı, nefesleri serin çöl havasında görülebiliyordu. Adaklarla süslenmiş ve titreyen meşalelerle aydınlatılan derme çatma bir sunak kurmuşlardı. Ay gökyüzünde yüksekte asılı duruyor, çöl manzarasının üzerine gümüşü bir parıltı saçıyordu. Yanıt'ın tercüme edilen parşömeni tutarak ön sırada duruyordu. Üzerindeki sorumluluğun ağırlığını hissetti.
Bu ritüel, Ankesenamun'un ruhunu yatıştırmak ve antik kraliçeye barış getirmek için onların son umuduydu. "Hazır mıyız?" diye sordu, sesi sabit ama gerilim doluydu. Ekip üyeleri başlarını salladılar, yüzlerinde kararlılık ve endişe karışımı bir ifade vardı. Emily ve Sarah, dualara yardım etmeye ve her adımın tam olarak takip edildiğinden emin olmaya hazır bir şekilde Vonatha'nın her iki yanında duruyorlardı. Yanıtın derin bir nefes aldı ve ritüele başladı. Eski Mısır'ın tanrı ve tanrıçalarını çabalarını kutsamaya çağıran bir dizi yakarışla başladı. Sesi sessiz gecede yankılanıyordu, her kelime dikkatle telaffuz edilmiş, her jest kasıtlıydı. Ekip de katıldı, sesleri çölün sessizliğiyle yankılanan uyumlu bir ilahi oluşturuyordu. Hava enerjiyle yoğunlaşıyor gibiydi, meşaleler sanki onların ricalarına yanıt veriyormuşçasına titriyordu. Ritüel boyunca ilerledikçe yanıtın sunuları tek tek sundu. Sunağın üzerine kutsal yağlar, tütsüler ve yiyecekler yerleştirdiler, her bir öğe titizlikle hazırlandı ve sembolik önemine göre seçildi. Yanan tütsü kokusu serin gece esintisine karışarak havayı doldurdu. Emily eski bir duayı okumak için öne çıktı, görevlerinin ciddiyetine rağmen sesi değişmedi. Ankesenamun'un ruhunu çağırdı ve ona adaklarını kabul etmesi ve huzuru bulması için yalvardı. Sözcükler neredeyse müzikal bir ritimle akıp gecenin içinde bir büyü gibi esiyordu. Etraflarındaki sıcaklık daha da düşmüş gibiydi ve sunaktan hafif bir parıltı yayılmaya başladı. Ekip birbirlerine temkinli bakışlar attı ama kararlılıkları sarsılmadan ritüele devam etti. Sarah, Tomar'da anlatılan bir dizi karmaşık el hareketini gerçekleştirerek görevi devraldı. Bu lestler, ruhu adaklara doğru yönlendirmek ve onun kabulünü sağlamak içindi. Elleri tecrübeli bir hassasiyetle hareket ediyordu. Her hareketi bilinçli ve zarifti. Yanıtın havada sanki gerçekliğin dokusu etraflarında değişiyormuş gibi bir karıncalanma hissetti. Her kelimede sesi daha da güçlenerek dualara devam etti. Çabalarının başarılı olup olmadığını anlayacakları an, ritüelin doruna yaklaşıyorlardı. Yanıtın, Ankesenamun, Tutankamun'un sevgili kraliçesi, "Ricamızı duy," diye seslendi, sesinde aciliyet duygusu yankılanıyordu. "Bu hediyeleri sizlere saygımızın ve barış arzumuzun simgesi olarak sunuyoruz. Onları kabul edin ve ruhunuzun dinlenmesine izin verin." Sunağın etrafındaki parıltı yoğunlaştı ve ekip, üzerlerine bir enerji dalgasının aktığını hissetti. Hava somut bir varlıkla çatırdıyordu ve Ankesenamun'un ruhunun yaklaştığını hissedebiliyorlardı. İlk karşılaşmalarında duydukları sesin aynısı, yumuşak, kederli bir feryat çölde yankılandı. Meşaleler şiddetle titreşiyor, kendi hayatlarına kavuşuyormuş gibi dans eden gölgeler oluşturuyordu. Sonra ortaya çıktı. Ankesenamun'un ruhu önlerinde cisimleşti. Formu öncekinden daha belirgin ve parlaktı. Sunağın üzerinde asılı kaldı, gözleri adaklara odaklanmıştı. Ekip nefesini tuttu, kalpleri hep birlikte atıyordu. "Ankesenamun," dedi yanıtın, sesi hayranlıktan titriyordu. "İstediğiniz gibi yaptık. Lütfen adaklarımızı kabul edin ve huzur bulun." Kraliçenin ruhu adaklara baktı, ifadesi okunamıyordu. Uzandı, yarı saydam eliyle sanki orijinalliğini test ediyormuşçasına her bir öğenin üzerinden geçti. Ekip sessiz bir beklentiyle izledi, kaderleri ortadaydı. Sonsuzluk gibi gelen bir sürenin ardından Ankesenamun'un ifadesi yumuşadı. Vonatha'na baktı, gözleri minnettarlıkla ve biraz da üzüntüyle doluydu. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı, sesi kulaklarına okşayan hafif bir esintiydi. "Çabalarınız kalbime dokundu. Tekliflerinizi kabul edeceğim." Ruhu daha da parlaklaşmaya başladı, formu daha ruhani hale geldi. Sunaktaki sunular parlıyor gibiydi, özleri kraliçenin ruhuyla birleşiyordu. Hava ısındı ve takıma derin bir huzur duygusu yerleşti. Yanıtın, sesi saygıyla doluyken, "Aradığın huzuru bulmanı dilerim, Ankesenamun," dedi. Kraliçenin ruhu başını salladı, formu yavaş yavaş gecenin içinde eridi. Parıltı azaldı ve meşaleler sabit titreşimlerine geri döndü. Çöl bir kez daha sessizliğe büründü ama huzur duygusu kaldı. Ekip sessiz bir düşünce içinde duruyordu, başarılarının ağırlığı üzerlerine çökmüştü. Ankesenamun'un ruhunu yatıştırdılar, anısını onurlandırdılar ve ona uzun zamandır aradığı huzuru getirdiler. Kampa geri döndüklerinde yanıtın derin bir tatmin duygusu hissetti. Bilinmeyenle yüzleşmişler ve zafere ulaşmışlardı, çabaları geçmişe duyulan saygı ve hürmetin rehberliğindeydi. Prensesin musallatlığı sona ermişti ama keşif yolculukları devam ediyordu. Ertesi sabah ekip, önceki gece yaşanan olayları tartışmak için toplandı.
Ortam daha hafifti, haftalardır onları yakalayan gerilimin yerine artık bir dostluk ve başarı duygusu almıştı. Emily, başardık dedi, yüzüne bir gülümseme yayıldı. Gerçekten başardık. Sara başını salladı, gözleri gururla parlıyordu. Hepinizin sayesinde Ankesenamun'un ruhu huzura kavuştu. Bu asla unutamayacağımız bir an. Ritüel sırasında çektiği fotoğraflara hala hayretle bakan David, bu görüntüler kayıtlarımız için çok değerli olacak. Hepimizin hissettiği enerjiyi ve varlığı yakalıyorlar. Yanıt'ın ekibine baktı, kalbi şükranla doldu. Bu bir ekip çalışmasıydı. Ankesenamun ve Tutankamun'u onurlandırdık ve kadim ritüellerin gücü ve bu kadim ruhlara göstermemiz gereken saygı hakkında çok şey öğrendik. Ekip sonraki birkaç günü bulgularını belgeleyerek, deneyimlerinin ve edindikleri bilgilerin gelecek nesiller için korunmasını sağlayarak geçirdi. Çalışmalarının arkeoloji alanında kalıcı bir etki yaratacağını, geçmişin gizemlerine ve yaşayanlarla ölüler arasındaki güçlü bağlantılara ışık tutacağını biliyorlardı. Kamplarını toplayıp Krallar Vadisi'nden ayrılmaya hazırlanırken Yanıt'ın, Tutankamun'un mezarına son bir kez baktı. Kadim Firavun ve ailesiyle arasında derin bir bağ olduğunu hissetti. Ortak yolculukları sayesinde oluşan bir bağ. Bu musallat sona ermişti ama öğrendikleri dersler sonsuza kadar onlarla kalacaktı. Sevginin gücüne, kadim lanetlerin gücüne ve geçmişi onurlandırmanın önemine tanık olmuşlardı. Yolculukları onları değiştirmişti ve yeni keşfedilen bilgilerle ve antik dünyaya saygıyla donanmış olarak arayışlarına devam etmeye hazırdılar. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken Krallar Vadisi'nden ayrılırken yolculuklarının daha yeni başladığını biliyorlardı. Hala açığa çıkarılacak birçok sır, çözülecek birçok gizem vardı. Ancak hazırdılar, amaçlarında birleşmişlerdi ve ortak bir keşif tutkusuyla hareket ediyorlardı. Ve artık yükselen güneşin altın ışığıyla yıkanmış olan Tutankamun'un mezarının girişine baktıklarında bir başarı ve tatmin duygusu hissettiler. Ruhları yatıştırdılar, geçmişi onurlandırdılar ve arkeoloji dünyasında kalıcı bir etki yarattılar. Krallar Vadisi'nde daha pek çok sır vardı ve Yanıt'ın ve ekibi bunları ortaya çıkarmaya, geçmişi gün ışığına çıkarmaya ve daha önce gelenlerin mirasını onurlandırmaya kararlıydı. Yolculukları henüz bitmemişti ama kazandıkları bilgelik ve deneyimlerin rehberliğinde, önlerinde ne tür zorluklar varsa onunla yüzleşmeye hazırdılar. Bölüm 5, Korku Müzesi, Bölüm 1, Mumyaların Karanlık Güçleri. Tutankamun'un mezarından çıkan eserler büyük bir tantanayla Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi'ne nakledildi. Mısır'ın antik hazinelerini barındırmak ve korumak için tasarlanmış modern bir mimari harikası olan müzenin bir kanadının tamamı genç Firavun ve ailesine ayrılmıştı. Bu bölümün, efsanevi kalıntıları yakından görmek isteyen milyonlarca ziyaretçiyi çekmesi bekleniyordu. Doktor Yanıt'ın Rivers ve ekibi, son eserler yeni evlerine özenle yerleştirilirken, hem rahatlama hem de gurur duydu. Tarihin bu parçalarını gün ışığına çıkarmak için çok fazla dayanmışlardı ve artık keşiflerinin korunacağını ve takdir edileceğini bilerek rahatlayabilirlerdi. Ancak zafer duygusu kısa sürdü. Mumyaların müzeye taşındığı andan itibaren tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Başlangıçta olaylar küçüktü, titreyen ışıklar, ani soğuk hava akımları ve rahatsız edici izlenme hissi. Personel bu olayları binanın kapsamlı elektronik sistemlerine veya yeni yapının doğal yerleşimine bağladı. Ancak günler geçtikçe olaylar daha da yoğunlaştı ve daha tehlikeli hale geldi. Çocuklarla başladı. Yeni serginin ilk ziyaretçileri arasında okul grupları da vardı ve genç öğrencilerin çoğu Tutankamun'un kızlarının mumyalarına ilgi duydu. Küçük ve kırılgan olan bu mumyalar babalarının yanına cam kutulara yerleştirilmişti. Antik Mısır hikayelerinden büyülenen çocuklar cama yaklaştılar, yüzleri merak ve merakla aydınlandı. Bir gün bir öğretmen, Ahmet adında genç bir çocuğun, küçük prensesin mumyasının bulunduğu kutunun önünde şaşkın bir şekilde durduğunu fark etti. Yüzü solgundu, gözleri korkuyla irileşmişti. Öğretmen adını seslendi ama cevap vermedi. Omzuna dokunduğunda baygın halde yere çöktü. Ahmet hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar onda fiziksel bir sorun bulamadı. Saatler sonra uyandı, vücudu zayıftı ve cildi soğuktu. Ne olduğunu hatırlamıyordu, yalnızca ezici bir varlık, varlığına sızmış gibi görünen bir karanlık hissetmişti. Olayın haberi yayıldıkça daha fazla çocuk tuhaf deneyimler yaşamaya başladı. Sanki mumyaların gözleri onları takip ediyormuş, eski dillerdeki fısıltıları duymuş ve gözlerinin ucundan uçuşan gölgeleri görmüş gibi hissettiler. Sergiyi ziyaret ettikten sonra birkaç çocuk daha bayıldı ya da hastalandı.
Her vaka bir önceki kadar şaşırtıcı ve endişe vericiydi. Eserlerin uygun şekilde bakımını sağlamak için müzeyle ilgilenmeye devam eden Yanıt'ın, bu raporlardan derinden rahatsız oldu. Mumyaların tarihi kalıntılardan daha fazlası olduğunu biliyordu. Kadim lanetlerin ve güçlü, huzursuz ruhların ağırlığını yanlarında taşıyorlardı. Müze müdürü Doktor Nadia Hassan ve ekibinin geri kalanıyla acil bir toplantı düzenledi. Sergiye bakan bir konferans salonunda toplandıklarında atmosfer gergindi. Yanıt'ın kasvetli bir sesle, "Olanları görmezden gelemeyiz," dedi. "Bu olaylar tesadüf olamayacak kadar sık ve spesifiktir. Mumyalar bir tür etki yaratıyor ve bu en çok çocukları etkiliyor." Bu alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip pragmatik bir kadın olan Doktor Hassan yavaşça başını salladı. "Güvenlik görüntülerini inceledim ve personelle konuştum. Olan bitenin mantıklı bir açıklaması yok. Ama önümüzde bulunan kanıtları göz ardı edemem. Harekete geçmemiz gerekiyor." Antik metinlerin çevrilmesinde emeği geçen Emily Carter öne doğru eğildi. "Prenseslerin ruhlarının rahat olmama ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Ankhesenamun ve Tutankamun'dan ayrılmalarına tepki gösteriyor olabilirler ya da henüz keşfetmediğimiz bir şeyi arıyor olabilirler." Ekipman uzmanı David Foster şunları ekledi: "Sergiyi güvence altına almamız ve kapsamlı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Eğer işin içinde doğaüstü güçler varsa, onları anlamanın ve mümkünse etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmalıyız." Ekip bir eylem planı üzerinde anlaşmaya vardı. Sergiyi geçici olarak halka kapatacaklar ve herhangi bir anormalliği tespit etmek için izleme ekipmanı kuracaklar. Ayrıca hem eserleri hem de müze ziyaretçilerini koruyacak bir çözüm bulmayı umarak antik lanetler ve doğaüstü olaylar konusunda uzmanlara danışacaklardı. Gece olduğunda müze ziyaretçilerden boşaldı ve geriye yalnızca ekip ve bir avuç güvenlik personeli kaldı. Serginin çevresine kameralar, hareket sensörleri ve termal görüntüleme cihazları kurarak hızlı bir şekilde çalıştılar. Ayrıca oluşabilecek garip sesleri yakalamak için hassas ses ekipmanları da yerleştirdiler. Yanıt'ın loş koridorda yürürken bir ürperti hissetti. Camlar yapay ışıkta ürkütücü bir şekilde parlıyordu. Mumyalar sessizce içeride yatıyordu. Yüzleri çarşaf katmanları ve binlerce yılın geçişi tarafından gizlenmişti. Yine de antik kalıntılardan yayılıyormuş gibi görünen bir varlığı, dikkatli bir farkındalığı hissedebiliyordu. Saat gece yarısını geçerken ekip kontrol odasında toplanıp kameralardan gelen canlı yayınları izledi. Bir süre her şey normal görünüyordu. Koridorlar sessizdi, vakalar rahatsız edilmemişti. Daha sonra sergideki sıcaklık düşmeye başladı. Termal kameralar prenseslerin mumyalarının çevresinde ani, doğal olmayan bir soğukluk tespit etti. Ses ekipmanı, belirsiz ama inkar edilemeyecek şekilde orada olan hafif fısıltıları yakaladı. Yanıt'ın öne doğru eğildi, gözleri ekrana sabitlenmişti. "Termal ölçümlere bakın. Sanki ısı o bölgeden uzaklaşıyor." Emily başını salladı, yüzü solgundu. "Ve şu fısıltıları dinle. Bu sadece ortam gürültüsü değil. İletişim kurmaya çalışan bir şey ya da birisi var." David sesleri ayırmaya çalışarak ses seviyelerini ayarladı. Bunu yaparken hoparlörlerden yüksek, kederli bir feryat yankılandı ve odadaki herkesi şaşırttı. "Bu da neydi böyle?" diye bağırdı Doktor Hassan, gözleri korkudan iri iri açılmış halde. Kimse cevap veremeden hareket sensörleri bir alarmı tetikledi. Kameralar koridorda hareket eden, kasaların yanından geçen gölgeli bir figürü gösteriyordu. Figür karanlığın kendisi gibi görünüyordu, duman gibi kayıyor ve akıyordu. Yanıt'ın alnından soğuk bir terin aktığını hissetti. "Bu insan değil," diye fısıldadı. "Ruhlardan biri." Figür genç prensese doğru ilerledi ve formu daha belirgin hale geldi. Uzanıp eli sanki yokmuş gibi camın içinden geçti. İçerideki mumya hafifçe parlamaya başladı. Her geçen saniye daha da güçlenen, titreşen bir ışık. "David, acilen bir şeyler yapmamız lazım," dedi. "Burada oturup izleyemeyiz." Yanıt'ın başını salladı, aklı hızla çalışıyordu. "Bir sınırlama ritüeli gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onu doğru şekilde nasıl serbest bırakacağımızı bulana kadar ruhu uzak tutacak bir şey." Emily hemen yanlarında getirdikleri kadim büyü ve büyülü sözler kitabını aldı. Parmakları titreyerek sayfaları çevirdi. "Burası," dedi bir geçidi işaret ederek. "Bu çalışmalı. Bu, ruhları belirlenmiş bir alanda tutmayı amaçlayan bağlayıcı bir büyü." Ekip, dondurucu havada nefesleri görülerek sergiye doğru koştu.
Yanıt'ın kitabı Emily'den aldı ve eski kelimeleri söylemeye başladı. İçini kemiren korkuya rağmen sesi sabitti. Emily ve David de onlara katıldı. Sesleri uyumlu bir büyüyle birleşiyordu. Onlar şarkı söylerken gölgeli figür onlara doğru döndü. Gözleri ürkütücü bir ışıkla parlıyordu. Bir feryat, umutsuzluk ve öfke sesi koridorda yankılandı. Yanıt'ın kelimelere odaklanarak korkusunu yendi. Etraflarındaki hava kalınlaşıyor, gölgeler derinleşiyor gibiydi. Figür ilerledi ama ekip büyü yapmaya devam etti. Sesleri daha yüksek ve daha güçlü hale geldi. Mumyaların kutularının etrafında parıldayan ve enerjiyle titreşen bir ışık bariyeri oluşmaya başladı. Figür geri çekildi, bariyerle karşılaştığında şekli titreşti. Devam etmek. Yanıt'ın bağırdı. Neredeyse geldik. Figür havada dağılmadan önce acı dolu son bir çığlık attı ve geride yalnızca kalıcı bir ürperti bıraktı. Bariyer katılaştı ve mumyaları koruyucu bir ışıltıyla kapladı. Ekip ellerini indirdi, nefesleri kesik kesik çıkıyordu. Ruhu kontrol altına almayı başarmışlardı ama bunun yalnızca geçici bir çözüm olduğunu biliyorlardı. Emily titrek bir sesle, "Ne istediğini öğrenmemiz lazım," dedi. "Onu sonsuza kadar kontrol altında tutamayız." Yanıt'ın başını salladı. "Kabul. Bu mumyaların tarihini daha derinlemesine araştırmamız, lanetli olan bağlantılarını anlamamız ve onları kalıcı olarak yatıştırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor." Ekip gecenin geri kalanını görüntüleri inceleyerek ve topladıkları verileri analiz ederek geçirdi. Daha fazla bilgi ve içgörü toplamayı umarak eski lanetler ve doğaüstü olaylar konusunda uzmanlara ulaştılar. Şafak sökerken nihayet bitkin ama kararlı bir şekilde ara verdiler. Anlayamayacakları güçlerle uğraştıklarını biliyorlardı ama bir çözüm bulmaya kararlıydılar. Müze ziyaretçilerinin güvenliği ve antik eserlerin kutsallığı buna bağlıydı. Ertesi gün müze halka kapalı kaldı. Doktor Hassan, önemli bir araştırma yürüttüklerini ve sergilerin güvenliğini sağlamaları gerektiğini açıklayan bir basın açıklaması yaptı. Kamuoyuna yakında yeniden açılacaklarına dair güvence verdi ancak özel olarak zamana karşı yarış içinde olduklarını biliyordu. Yanıt'ın ve ekibi, tarihi kayıtları inceleyerek, uzmanlara danışarak ve önceki geceye ait verileri analiz ederek araştırmalarına devam etti. Eski Mısır'ın ritüelleri ve uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkardılar ve oyundaki karanlık güçleri anlamalarına yardımcı olabilecek herhangi bir ipucu aradılar. Daha derine indikçe bir teori oluşturmaya başladılar. Tutankamun'un kızlarının ruhları sadece huzursuz değildi. Onları öbür dünyada korumak için yerleştirilmiş güçlü bir lanetle bağlıydılar. Ancak lanet, kazılar ve ardından mumyaların ayrılması nedeniyle bozulmuştu. Tanık oldukları karanlık güçler, yeni çevrelerinin algılanan tehdidine tepki olarak, lanetin koruyucu doğasının tezahürleriydi. Ruhlar doğaları gereği kötü niyetli değillerdi ama kendilerini savunmak için kadim ve inatçı bir güç tarafından yönlendiriliyorlardı. Ekip, laneti kırmak ve ruhları serbest bırakmak için karmaşık bir ritüel gerçekleştirmeleri gerektiğini fark etti. Bu, yalnızca bilgi ve uzmanlıklarını değil aynı zamanda uğraştıkları eski geleneklere de derin bir saygı duymayı gerektirecekti. Ritüele hazırlanırken, şimdiye kadarki en büyük zorlukla karşı karşıya olduklarını biliyorlardı. Mumyaların karanlık güçleri müthişti ama bunu başarmaya kararlıydılar. Eski firavunları onurlandıracak, yaşayanları koruyacak ve huzursuz ruhlara barış getireceğini umuyorlardı. Ritüelin gerçekleştirildiği gece müzede bir hareketlilik yaşandı. Ekip gerekli ekipmanı kurdu, gerekli malzemeleri topladı ve büyülerin provasını yaptı. Hataya yer olmadığını biliyorlardı. Ritüelin mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Gece yarısı yaklaşırken sergi salonunda toplandılar, kalpleri yapmak üzere oldukları işin ağırlığıyla ağırlaştı. Pozisyonlarını aldılar, gözleri sessiz bir kararlılıkla buluştu. Yanıt'ın büyüyü yapmaya başladı, sesi sakin ve emrediciydi. Emily ve David de onlara katıldı, sesleri güçlü bir ilahiyle uyum içindeydi. Hava enerjiyle yoğunlaştı ve ritüel ilerledikçe sıcaklık düştü. Mumyalar bir kez daha parlamaya başladı, etraflarındaki koruyucu bariyer parıldıyordu. Ekip tüm enerjisini ritüele odakladı ve sesleri giderek arttı. Mumyaların içindeki karanlık güçler yükseldi, ruhlar gölgeli figürler olarak ortaya çıktı. Ancak bu sefer ilerlemek yerine, konuşulan eski kelimelere ilgi duyarak dinliyor gibiydiler. Ritüel doruğa ulaştığında Yanıt'ın, kılıcında eski sembollerin yazılı olduğu bir tören hançerini kaldırdı. Son, güçlü bir ilahiyle hançerini yere sapladı ve sembolik olarak laneti bozdu.
Hava ışık ve enerjiyle doldu, gölgeler parlak bir ışıkla dağıldı. Mumyaların parıltısı soldu ve geriye yalnızca salonun huzurlu sessizliği kaldı. Ekip sessizce durdu, nefesleri kesik kesik çıkıyordu. Bunu yapmışlardı. Lanet bozuldu, ruhlar yatıştı. Doktor Hasan salona girdi, yüzünde rahatlama ve hayranlık karışımı bir ifade vardı. "Bitti," diye sordu, sesi fısıltıdan biraz yüksekti. Yanıtın başını salladı. "Evet, bitti. Ruhlar artık huzur içinde." Ekip kucaklaştı, kalpleri başarı ve rahatlama duygusuyla doldu. Karanlıkla yüzleştiler ve kadim gelenekleri onurlandırarak ve yaşayanları koruyarak galip geldiler. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken, sergi salonundan ayrılırken olağanüstü bir şey başardıklarını biliyorlardı. Geçmişle günümüz arasındaki boşluğu doldurmuş, kadim ruhlara huzur getirmiş ve müze ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamışlardı. Yolculukları henüz bitmemişti ama önlerinde ne tür zorluklar varsa onunla yüzleşmeye hazırdılar. Amaçları doğrultusunda birleşen ve kadim insanların bilgeliğinin rehberliğinde, daha önce gelenlerin mirasını onurlandırarak geçmişin sırlarını açığa çıkarmaya devam edeceklerdi. Bölüm 5, Korku Müzesi, Bölüm 2, Ölümcül Karşılaşmalar. Büyük Mısır Müzesi, dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklıları ve turistler için bir yol gösterici haline gelmişti. Ancak yeni açılan Tutankamun sergisini çevreleyen heyecan, tuhaf olaylar ve açıklanamayan olaylar hakkındaki fısıltılarla gölgelendi. Mumyaların karanlık güçleri daha agresif bir şekilde ortaya çıkmaya başladıkça, ilk baştaki tedirginliğin yerini kısa sürede korku aldı ve bu, onlara tanık olan herkes üzerinde kalıcı bir iz bırakacak ölümcül karşılaşmalara yol açtı. İlk ölümcül karşılaşma sakin bir salı öğleden sonra meydana geldi. Yerel bir okuldan bir grup çocuk müzeyi ziyarete gelmişti. Kahkahaları ve sohbetleri salonları doldurmuştu. Bunların arasında eski Mısır'a büyük ilgi duyan, 8 yaşında, zeki ve meraklı bir çocuk olan Layla da vardı. Tutankamun'un kızlarının mumyaları özellikle büyülenmişti. Bunların küçük, narin biçimleri, babalarının eserlerinin ihtişamıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Çocuklar cam vitrinlerin etrafında toplanırken Layla, küçük prensesin mumyasına doğru garip bir çekim hissetti. Rehberin talimatlarını göz ardı ederek elini cama bastırdı, nefesi yüzeyi bulandırıyordu. Arkadaşları da kıkırdayıp ona katıldılar, yüzleri sergiye yakındı. Layla aniden elinden ve kolundan yukarıya doğru keskin, buz gibi bir hissin yayıldığını hissetti. Kendini geri çekmeye çalışırken nefesi kesildi ama eli cama yapışmış gibiydi. Mumyanın gözlerinin hafifçe parladığını, keten örtülerin sanki kadim prenses sonsuz uykusundan uyanıyormuş gibi hareket ettiğini görünce gözleri dehşetle büyüdü. Çığlıkları havayı delip geçerek rehberin ve diğer çocukların dikkatini çekti. Yanına koştular ama onu uzaklaştırmaya çalışırken, onlar da dondurucu soğuğun uzuvlarına yayıldığını hissettiler. Rehber kurtulmayı başardı ve Layla'yı yakalayıp tüm gücüyle onu çantadan uzaklaştırdı. Layla baygın bir halde yere yığıldı, cildi soğuk ve solgundu. Diğer çocuklar korkuyla geri çekildiler, gözleri Layla ile hala mumya arasında gezindi. Rehber hemen yardım çağırdı ve Layla hastaneye götürüldü ve birkaç gün komada kaldı. Olayla ilgili haberler hızla yayıldı ve müze personeli giderek daha fazla paniğe kapıldı. Doktor Jonathan Rivers ve ekibi mumyaların güçlerinin arttığını biliyordu ancak bu kadar doğrudan ve ölümcül bir tezahürü beklemiyorlardı. Daha fazla hayat riske atılmadan önce karanlık güçleri kontrol altına almanın bir yolunu bulmayı umarak araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Çabalarına rağmen tacizler devam etti, daha şiddetli ve öngörülemez bir hal aldı. Bir gece nöbetçi güvenlik görevlisi Ahmet etrafta dolaşırken Tutankamun sergisinden gelen yumuşak, melodik bir uğultu duydu. Merakla mumyaların kutularından çıkıyormuş gibi görünen sesi takip etti. Yaklaştıkça uğultu daha da arttı, daha ısrarcı oldu. Ahmet tuhaf bir yakınlaşma dürtüsü hissetti, zihni hipnotik melodiyle bulanıklaştı. Parmakları titreyerek cama dokunmak için uzandı. Eli temas ettiği anda uğultu kesildi, yerini tüyler ürpertici bir sessizlik aldı. Hava soğudu ve Ahmet göğsünde nefes almayı zorlaştıran bir baskı hissetti. Geri çekilmeye çalıştı ama sanki görünmez bir güç onu olduğu yerde tutuyormuş gibi eli sıkıştı. Büyük prensesin mumyası parlamaya başladı, keten sargıları hafifçe çözülerek ona doğru uzanan kuru bir eli ortaya çıkardı. Ahmet'in gözleri dehşetle açıldı ama hareket edemiyor, çığlık atamıyordu. Mumyanın eli camın içinden geçti, iskelet parmakları bileğinin çevresine kapandı. Ahmet'in vücuduna keskin bir acı yayıldı ve yaşam gücünün çekildiğini hissetti.
Görüşü bulanıklaştı ve görüşünün kenarları karanlıkla doldu. Onunla savaşmaya çalıştı ama soğuk çok fazlaydı, gücünü ve iradesini tüketiyordu. Sabah vardiyası geldiğinde, Ahmet'i cansız bir şekilde yerde yatarken buldular, derisi büzüşmüştü ve gözleri son bir sessiz çığlıkla açılmıştı. Bu görüntü müze personelinde şok dalgaları yarattı ve ölümcül bir lanetin söylentileri kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılmaya başladı. Doktor Rivers hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyordu. Mumyalar sadece sanat eseri değildi. Her geçen gün daha da güçlenen güçlü ve tehlikeli bir gücün kanallarıydılar. Müzeyi ve ziyaretçilerini korumaya yönelik bir plan hazırlamak üzere Doktor Nadia Hassan ve ekibinin geri kalanıyla acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. "Bunu daha fazla gizli tutamayız," dedi Doktor Hassan, yüzü endişeyle kızarmıştı. "Halkın bilgilendirilmesi gerekiyor ve tehdidi etkisiz hale getirene kadar sergiyi kapatmamız gerekiyor." Yanıtın başını salladı. "Kabul. Mumyaları kontrol altına almamız ve daha kapsamlı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bu, lanetle ilgili başlangıçtaki anlayışımızın ötesindedir. Gelişiyor ve yaklaşımımızı uyarlamamız gerekiyor." Ekip sergiyi kapatmaya ve güvenlik önlemlerini artırmaya karar verdi. Bir çözüm bulmayı umarak eski lanetler ve doğaüstü olaylar konusunda uzmanlar getirdiler. Müzenin kapatılacağı duyuruldu ve halka bir sonraki duyuruya kadar müzeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Arttırılan önlemlere rağmen mumyaların karanlık güçleri ortalığı kasıp kavurmaya devam etti. Bir akşam, bir grup meraklı genç, sosyal medya hesaplarında bu musallatların görüntülerini yakalamak umuduyla gizlice müzeye girdi. El fenerleri ve kameralarla kapalı sergiye doğru ilerlediler, kahkahaları boş koridorlarda yankılanıyordu. Mumyaların bulunduğu kutulara yaklaştıkça sıcaklık düştü ve el fenerleri titredi. Yılmadan, viral şöhret potansiyeli hakkında heyecanla fısıldaşarak çekime başladılar. Aniden hava, elle tutulur bir korku hissiyle yoğunlaştı. Cam muhafazalar bulandı ve mumyalardan soluk, hayaletimsi bir ışık yayılmaya başladı. Gençler karşı konulamaz bir korku duygusu hissettiler ama bakışlarını başka yöne çeviremediler. Büyük Prenses'in mumyası hareket etmeye başladı, keten ambalajları sanki kapalı kutunun içinden bir esinti geçmiş gibi hışırdıyordu. Gençlerden biri olan Sam adında bir çocuk yaklaştı ve kamerası ürkütücü manzaraya odaklandı. Mumyanın gözleri aniden açıldı ve dünya dışı bir ışıkla parladı. Cam paramparça oldu ve kuvvetli bir rüzgar Sam'i yere düşürdü. Diğer gençler çığlık atıp kaçtılar ama serginin kapıları çarpılarak kapandı ve onları içeride mahsur bıraktılar. Sam sürünerek uzaklaşmaya çalıştı ama mumyanın eli uzanıp iskelet parmaklarıyla ayak bileğini sardı. O kadar yoğun bir soğukluk hissetti ki yaktı ve çığlıkları koridorda yankılandı. Diğer gençler, Sam'in bedeninin sarsılmasını, yaşam gücünün gözlerinin önünde tükenmesini dehşet içinde izlediler. Güvenlik ekibi nihayet kapıyı kırdığında, Sam'in cansız bedenini ve diğer gençleri bir köşeye toplanmış, travma geçirmiş ve ağlarken buldular. Müze personeli kontrollerinin çok ötesinde bir şeyle uğraştıklarını biliyordu. Doktor Rivers ve ekibi, mevcut tüm uzmanlara danışarak ve mümkün olan her yolu araştırarak çabalarını 2 katına çıkardı. Mumyaların karanlık güçlerinin güçlendiğini ve zamanın tükendiğini biliyorlardı. Bir gece eski metinleri incelerken ve ruhani danışmanlara danışırken, beklenmedik bir misafir onları ziyaret etti. Geleneksel Mısır cübbesi giymiş yaşlı bir adam, kendisini tanınmış bir ruhani şifacı ve eski lanetler alimi olan Şeyh Abdülrahman olarak tanıttı. Şeyh Abdül sakin ve istikrarlı bir sesle, "Durumunuzu duydum," dedi. "Karşılaştığınız ruhlar sadece lanetli değil, güçlü ve kadim bir büyüyle bağlıdırlar. Bu laneti kırmak için onun kökenlerini anlamalı ve çok önemli bir ritüeli gerçekleştirmelisiniz." Doktor Rivers, Şeyh Abdül lanetin tarihini ve doğasını anlatırken dikkatle dinledi. Mumyalar yalnızca koruyucu bir büyünün kurbanları değildi. Onlar, dinlenme yerlerini savunmak ve orayı rahatsız edenlerden intikam almakla görevli gardiyanlardı. Şeyh Abdül, "Bu ruhları yatıştırmak için onlara saygı ve şeref göstermelisiniz," diye devam etti. "Onları ailelerine kavuşturmalı ve ruhlarını dünyevi bağlarından kurtarmak için bir ritüel gerçekleştirmelisiniz. Ancak o zaman karanlık güçler bastırılacak ve musallatlar sona erecek." Ekip Şeyh Abdül'ün rehberliğinde ritüele hazırlandı. Gerekli malzemeleri topladılar ve bunun son umutları olduğunu bilerek büyüleri incelediler. Müze kapalı kaldı ve halk endişeyle haber bekledi.
Ritüel gecesi sergi salonunda toplanan ekip, yürekleri beklentiyle ağırlaştı. Şeyh Abdul hazırlıklar boyunca onlara liderlik etti. Onun varlığı gerilimin ortasında sakinleştirici bir etki yarattı. Gece yarısı yaklaşırken, kadim sözleri söyleyerek ve ruhlara adaklar sunarak ritüele başladılar. Hava enerjiyle yoğunlaştı ve mumyaların kasaları parlamaya başladıkça sıcaklık düştü. Ruhlar bir kez daha ortaya çıktı, biçimleri belirsiz ve belirsizdi. Ancak bu sefer saldırmak yerine dinliyor gibiydiler, ritüelin gücüne kapıldılar. Ekip büyüyü yapmaya devam etti, sesleri güçlendi ve daha güvenli hale geldi. Mumyaların etrafında enerjiyle parıldayan bir ışık bariyeri oluştu. Ruhlar yaklaştı, gözleri öfke ve üzüntü karışımıyla doldu. Yanıt'ın elinde antik sembollerin yazılı olduğu bir tören hançeriyle öne çıktı. "Bu hançerle seni tutan bağları kıracağız," dedi, sesi sakindi. "Seni onurlandırıyoruz ve seni dünyevi bağlarından kurtarıyoruz. Huzur içinde gidin, ruhunuz huzur bulsun." Son, güçlü bir ilahiyle hançerini yere sapladı. Hava ışık ve enerjiyle doldu, gölgeler parlak bir ışıkla dağıldı. Mumyaların parıltısı soldu ve geriye yalnızca salonun huzurlu sessizliği kaldı. Ekip sessizce durdu, nefesleri kesik kesik çıkıyordu. Bunu yapmışlardı. Lanet bozuldu, ruhlar yatıştı. Onlar ayrılırken, sergi salonunda şafağın ilk ışıkları ufukta parlarken, dikkate değer bir şey başardıklarını biliyorlardı. Geçmişle günümüz arasındaki boşluğu doldurmuş, kadim ruhlara huzur getirmiş ve müze ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamışlardı. Yolculukları henüz bitmemişti ama önlerinde ne tür zorluklar varsa onunla yüzleşmeye hazırdılar. Amaçları doğrultusunda birleşen ve kadim insanların bilgeliğinin rehberliğinde, daha önce gelenlerin mirasını onurlandırarak geçmişin sırlarını açığa çıkarmaya devam edeceklerdi. Bölüm 5, Korku Müzesi, Bölüm 3, Lanet Yayılıyor. Büyük Mısır Müzesi bir aydan fazla bir süredir halka kapalıydı, ancak Tutankamun'un mumyalarının laneti hiçbir azalma belirtisi göstermedi. Doktor Yanıt'ın Rivers ve ekibinin cesur çabalarına rağmen, kötü niyetli güç daha da güçlenmiş ve etkisini müzenin sınırlarının ötesine ve çevredeki şehre yaymış gibi görünüyordu. Kahire sokakları kadim intikam fısıltılarıyla yankılanmaya başladı ve bir zamanların hareketli metropolü giderek büyüyen bir korkunun pençesine düşmüştü. İnce değişikliklerle başladı. Kavurucu Mısır yazının en yoğun olduğu dönemde bile müze çevresindeki sıcaklık önemli ölçüde düştü. Bölge sakinleri geceleri tuhaf, ürkütücü fısıltılar duyduklarını, uzun zamandır unutulmuş bir dilde konuşan sesler duyduklarını bildirdi. Evcil hayvanlar ve başıboş hayvanlar bölgeden kaçınıyordu. İçgüdüleri, insanların henüz anlayamadığı bir tehlikeyi seziyordu. Bir akşam, lanetin sırlarını açığa çıkarmak isteyen küçük bir grup genç arkeolog, mühürlü müzeye girmeye karar verdi. Doğaüstü olayları belgeleyebilirlerse, laneti anlamanın ve sonunda ortadan kaldırmanın bir yolunu bulabileceklerine inanıyorlardı. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış, merak ve şüphe karışımı bir duyguyla müzeye gizli bir servis kapısından girdiler. Karanlık koridorlarda ilerlerken, hava bir önsezi duygusuyla ağırlaştı. El fenerleri titreşerek antik eserlerin üzerinde uzun, dans eden gölgeler oluşturuyordu. Ne kadar derine inmeye cesaret ederlerse, izlenme duygusu o kadar güçleniyordu. Arkeologlardan biri olan Sara adında genç bir kadın, sanki görünmez parmaklar cildine sürtünüyormuş gibi, omurgasından aşağı doğru uzanan buz gibi bir ürperti hissetmeye başladı. Tutankamun'un kızlarının mumyalarının bulunduğu sergi salonunda hava daha da soğuktu. Grup, doğaüstü olaylara dair her türlü işareti yakalamaya hazırlanarak ekipmanlarını kurdu. Onlar çalışırken mumyaların kutularından yumuşak, hayaletimsi bir ışık yayılmaya başladı. Arkeologlar gergin bakışlar attılar, ilk baştaki cesaretleri hissedilir gerilim karşısında soldu. Aniden cam kasalar titremeye başladı ve havayı alçak, kederli bir feryat doldurdu. Arkeologlar korkudan gözleri iri iri açılmış bir halde donup kaldılar. Mumyaların keten örtüleri çözülmeye başladı ve gözleri dünya dışı bir ışıkla parıldayan genç prenseslerin hayaletimsi formları ortaya çıktı. Ruhlar davetsiz misafirlere doğru süzülüyordu, ifadeleri üzüntü ve öfke karışımıydı. Ruhlar uzanıp elleri onun bedeninden geçerken Sara'nın çığlığı koridorda yankılandı. Sanki ruhu parçalanıyormuş gibi dayanılmaz bir acı hissetti. Diğerleri onu uzaklaştırmaya çalıştı ama ruhların kontrolü çok güçlüydü. Son, çaresiz bir çığlıkla Sara cansız bir halde yere yığıldı.
Geriye kalan arkeologların ekipmanlarını aceleyle terk ederek müzeden kaçmasıyla panik yaşandı. Nefes nefese ve dehşet içinde sokaklara döküldüler ve tanık olduklarını yaydılar. Sara'nın ölüm haberi ve büyüyen lanetin kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılmasıyla şehrin korkusu tamamen histeriye dönüştü. Önümüzdeki birkaç gün giderek tuhaflaşan ve ölümcül bir dizi olayla işaretlendi. Yakındaki bir apartmanda Fatima adında yaşlı bir kadın, gece yarısı oturma odasındaki ayak sesleriyle uyandı. Hırsız olduğunu düşünerek bir el feneri aldı ve dikkatlice sese doğru ilerledi. Odaya girdiğinde gözleri mumyalarla aynı dünya dışı ışıkla parıldayan hayaletimsi bir figürle karşılaştı. Fatima'nın çığlığı, figür ona doğru atıldığında kısa kesildi. Buz gibi dokunuşu onu olduğu yerde dondurdu. Komşuları ertesi sabah onu buldu. Bedeni soğuk ve cansızdı. Yüzü bir korku maskesiyle donmuştu. Şehrin her yerinde her biri bir öncekinden daha korkunç olan benzer olaylar yaşandı. İnsanlar eski Mısırlıların ruhlarının sokaklarda dolaştığını, kederli feryatlarının gece havasını doldurduğunu gördüklerini bildirdi. Doktor Jonathan Rivers ve ekibinin akılları başlarındaydı. Laneti kontrol altına almak için ellerinden gelen her şeyi denemişlerdi ama idraklerinin ötesinde güçlerle karşı karşıya oldukları açıktı. Çaresizlik onları alışılmadık bir kaynaktan yardım aramaya itti. Layla Hassan adında, ruhlar dünyasıyla iletişim kurma yeteneğiyle tanınmış bir psişik medyum. Layla müzeye sakin bir güven havasıyla geldi. Varlığı kaosun ortasında bir umut ışığıydı. Ruhlarla iletişim kurmayı ve onların amaçlarını anlamayı umarak sergi salonunda bir seans düzenledi. Transa girdiğinde odadaki sıcaklık düştü ve mumyaların hayalet formları bir kez daha ortaya çıktı. Ruhlar, Leyla aracılığıyla acılarından ve barış arzularından bahsettiler. Huzursuzluklarının dinlenme yerlerinin bozulmasından ve ailelerinden ayrı kalmaktan kaynaklandığını ifade ettiler. Lanet umutsuz bir koruma eylemiydi ama kadim prenseslerin süregelen üzüntüsü ve öfkesiyle körüklenerek kendi başına bir hayat kazanmıştı. Durumlarını anlayan Layla, ekibin mumyaları yeniden bir araya getirme ve miraslarını onurlandırma niyetini iletti. Ruhlar sakinleşmiş gibiydi, ışıltıları biraz sönmüştü. Küçük bir zaferdi ama Yanıt'ın ve ekibine yenilenmiş bir amaç duygusu kazandırdı. Mumyaları Tutankamun ve ailesini onurlandırmak için tasarlanmış, yeni inşa edilmiş, kutsanmış bir mezara taşımak için hemen çalışmaya başladılar. Lanetin etkisi hala devam ettiğinden süreç tehlikelerle doluydu. Ancak ekip bunun kabusu sona erdirmek için tek şansları olduğunu bilerek sebat etti. Mumyalar özenle yeni dinlenme yerlerine nakledilirken şehir nefesini tuttu. Sokaklar ürkütücü derecede sessizdi. Her zamanki koşuşturmacanın yerine endişeli bir sessizlik almıştı. Sonunda mumyalar yeni mezarlarına gömüldü ve laneti mühürlemek ve huzursuz ruhlara barış getirmek için güçlü bir ritüel gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde sıcaklık normale döndü ve ürkütücü fısıltılar azaldı. Tutankamun'un kızlarının ruhları nihayet huzura kavuştu. Onların trajik hikayesi, sevginin gücünü ve geçmişi rahatsız etmenin sonuçlarını hatırlatıyor. Büyük Mısır Müzesi, içinde barındırdığı antik eserlere duyulan saygının yenilenmesiyle yeniden açıldı. Ziyaretçiler, Tutankamun ve ailesinin kalıcı mirasının bir kanıtı olan mumyaların ve lanetin hikayesini anlatan bir plaketle karşılandı. Kahire şehri yavaş yavaş normale döndü. Ancak ölümcül karşılaşmaların ve yayılan lanetin anısı, sakinlerinin akıllarında yıllarca kalacaktı. Doktor Jonathan Rivers ve ekibi, üzerinde çalıştıkları kadim ruhlara artık daha derin bir saygı duyarak çalışmalarına devam ettiler. Geçmişin pek çok sır barındırdığını ve tarih ile doğaüstü olaylar arasındaki çizginin genellikle hayal ettiklerinden daha ince olduğunu biliyorlardı. Bölüm 6, Kaçış ve Son Yüzleşme, Bölüm 1, Umutsuz Önlemler. Doktor Jonathan Rivers ve ekibi küratörün ofisinde kurdukları derme çatma komuta merkezinde toplanırken, güneş ufkun altına inerek Büyük Mısır Müzesi'ni gölgede bıraktı. Geçtiğimiz haftalar, amansız musallatlarla, açıklanamaz olaylarla ve karanlık dallarını şehrin her tarafına yayan lanetin yaklaşan tehdidiyle dolu, yürek parçalayıcı bir çile olmuştu. Gece çökerken, yalnızca ekipmanların ara sıra çıkardığı uğultuyla bozulan bunaltıcı bir sessizlik odaya çöktü. Yanıt'ın elini darmadağın saçlarının arasından geçirdi, yüzü yorgunluk ve kararlılıkla kazınmıştı. "Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var," dedi, sesi uykusuzluktan boğuk çıkıyordu. "Şimdiye kadar denediğimiz her şey ruhları daha da kızdırmaktan başka işe yaramadı." Kadim ruhlarla iletişimde etkili olan psişik medyum Layla Hassan ciddiyetle başını salladı. Tutankamun ailesinin ruhları güçlü bir büyüye bağlı.
Laneti kırmak için onun kökenlerini anlamalı ve onu tersine çevirmenin bir yolunu bulmalıyız. Müzenin kıdemli Mısır bilimci Profesör Mahmud, günlerdir inceledikleri bir yığın eski metin ve parşömeni karıştırdı. Kaybettiğimiz bir şey olmalı diye mırıldandı. Ruhları yatıştırabilecek ve bu kabusa son verebilecek bir ipucu, bir ritüel. Ekip araştırmalarının derinlerine indikçe Layla, ruhlar dünyasından rehberlik almayı umarak gözlerini kapattı ve meditasyon yapmaya başladı. Odadaki hava soğudu ve sessizliği hafif bir fısıltı doldurdu. Layla'nın gözleri aniden açıldı, bakışları yoğun ve odaklanmıştı. "Bir vizyon gördüm," dedi, sesinde aciliyet vardı. Lanet ancak Tutankamun'un ailesinin mumyalarının yeniden bir araya getirilmesiyle ve zamanla kaybolan kutsal bir ritüelin gerçekleştirilmesiyle bozulabilir. Ancak bunu yapmak için, Ma'tın Ankh olarak bilinen ve kurtuluşun anahtarını tutan eski bir eseri geri almalıyız. Laneti tersine çevir. Bonata'nın kaşları konsantrasyonla çatıldı. Ma'tın Ankh'ı mı? Hakkında bir şeyler okumuştum. Dengeyi ve adaleti temsil eden güçlü bir tılsım olduğu söyleniyor. Ama yüzyıllardır kayıp. Profesör Mahmud öne doğru eğildi, gözleri heyecanla parlıyordu. Eski arşivlerde Ankha atıflar var. Efsaneye göre Krallar Vadisi'ndeki gizli bir odada saklanıyordu. Bu yer, yalnızca zamanın en güvenilir rahiplerinin bildiği bir yerdi. Laneti kesin olarak sona erdirmeye kararlı olan ekip, hızla bir plan hazırladı. Kadim metinlerin ve Layla'nın psişik yeteneklerinin rehberliğinde Krallar Vadisi'ne gidecekler ve gizli odayı arayacaklardı. Yolculuk tehlikeli olacaktı ama tek umutları buydu. Ertesi sabah Yanıt'ın, Layla, Profesör Mahmud ve seçilmiş bir grup arkeolog ve güvenlik personeli Krallar Vadisi'ne doğru yola çıktı. Önlerinde uzanan çöl manzarası, zamanın geçişini ve eski Mısır'ın kalıcı mirasını hatırlatıyordu. Vadiye yaklaştıklarında ekip, tarihin ağırlığının üzerlerine çöktüğünü hissetti ve kalplerine bir önsezi duygusu yerleşti. Antik metinleri rehber olarak kullanan ekip, vadinin labirent gibi geçitlerinde ve gizli odalarında gezindi. Titizlikle ipuçlarını ararken saatler günlere dönüştü. Artan zorluklara rağmen kararlılıkları değişmedi. Bunaltıcı sıcaklık, tehlikeli arazi ve her zaman mevcut olan izlenme duygusu onlara zarar verdi. Ancak görevlerinin aciliyeti nedeniyle yola devam ettiler. Üçüncü günde Layla'nın psişik duyuları onları vadinin tenha bir bölgesine götürdü ve burada yüzyıllarca süren kum ve kayaların gizlediği gizli bir girişi keşfettiler. Girişi temizlediklerinde havayı bir beklenti duygusu doldurdu. İşte burasıydı, laneti bozmanın anahtarının bulunduğu gizli oda. Oda karanlık ve küflüydü, eski ritüellerin kalıntıları ve çoktan unutulmuş duaların yankılarıyla doluydu. Odanın ortasında, üzerinde Ma'tın Ankh'ının durduğu taş bir kaide duruyordu. Tılsım, dünya dışı bir ışıkla parlıyordu, karmaşık oymaları ve sembolleri, güç ve kadim bilgeliği yaydı. Yanıt'ın, Ankh'ı bulunduğu yerden dikkatle kaldırırken odada hafif bir gürleme yankılandı. Duvarlar enerjiyle atıyor gibiydi ve hava, görünmeyen güçlerin varlığıyla kalınlaştı. Ekip, ayıracak çok az zamanları olduğunu biliyordu. Hızla yüzeye geri döndüler, Ma'tın Ankh'ı güvenli bir şekilde ellerindeydi. Büyük Mısır Müzesi'ne dönen ekip, son ritüel için hazırlandı. Tutankamun'un ailesinin mumyalarını toplayıp sergi salonundaki kutsal bir daireye yerleştirdiler. Layla, elinde Ma'tın Ankh'ı ile laneti sona erdirecek ritüeli gerçekleştirmeye hazır bir şekilde merkezde duruyordu. Ritüel başladığında oda soğudu ve kadim ruhların hayaletimsi formları bir kez daha ortaya çıktı. Layla'nın kadim büyüleri okuyup Ankh-Kah'ın gücünü çağırmasını izlerken gözleri umut ve üzüntü karışımı bir duyguyla parlıyordu. Hava enerjiyle çıtırdadı ve mumyalar ruhani bir ışıkla parlamaya başladı. Yanıt'ın ve diğerleri, Tutankamun'un ailesinin ruhlarının Ankh'a doğru çekilmesini, formlarının tek, parlak bir ışık huzmesine dönüşmesini hayranlıkla izlediler. Lanetin bunaltıcı ağırlığı kalktı, yerine huzur ve sükunet duygusu aldı. Ritüel doruğa ulaştı ve son bir ışık patlamasıyla ruhlar gitti. Uzun yolculukları nihayet sona erdi. Mumyalar huzur içinde yatıyordu, ruhları lanetin bağlarından kurtulmuştu. Amacına ulaşan Ma'tın Ankh'ı karardı ve orijinal durumuna geri döndü. Ekip toplu olarak rahat bir nefes aldı, zorlu süreç sonunda sona erdi. Hayal bile edilemeyecek dehşetlerle karşı karşıya kalmışlar ve kadim sırları açığa çıkarmışlardı ama sonunda zafer kazanmışlardı. Tutankamun'un laneti bozuldu ve ailesinin ruhu huzura kavuştu. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirirken sergi salonundan çıktıklarında dikkate değer bir şey başardıklarını biliyorlardı.
Geçmişle günümüz arasındaki boşluğu doldurmuş, kadim ruhlara huzur getirmiş ve müze ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamışlardı. Yolculukları henüz bitmemişti ama önlerinde ne tür zorluklar varsa onunla yüzleşmeye hazırdılar. Amaçları doğrultusunda birleşen ve kadim insanların bilgeliğinin rehberliğinde, daha önce gelenlerin mirasını onurlandırarak geçmişin sırlarını açığa çıkarmaya devam edeceklerdi. Bölüm 6, Kaçış ve Son Yüzleşme, Bölüm 2, Mumyalarla Yüzleşmek. Büyük Mısır Müzesi hiç bu kadar önsezili görünmemişti. Ay ışığında gölgeler dans ediyor, olmayan yerde hareket varmış gibi bir görüntü veriyordu ve hava neredeyse elle tutulur bir korku hissiyle ağırlaşmıştı. Doktor Jonathan Rivers, Layla Hassan, Profesör Mahmud ve ekibinin geri kalanı sergi salonunun girişinde nefesleri kesilmiş, sinirleri gergin bir halde duruyorlardı. İçeride Tutankamun'un ailesinin mumyaları korkunç bir zarafetle yerleştirilmişti. Eski ambalajları hala ölülerin formlarını koruyordu. Bu mumyalar lanetin kaynağıydı ve ekip, kendilerini rahatsız eden musallatlar yüzünden deliliğin eşiğine sürüklenmişti. Artık korkularının kaynağıyla doğrudan yüzleşmenin zamanı gelmişti. "Hazır mıyız?" diye sordu Jonathan, sesi sabit ama alçaktı. Ekibin her bir üyesine baktı ve herhangi bir tereddüt belirtisi aradı. Hiçbiri görünürde herhangi bir korku belirtisi göstermiyordu ama gözlerindeki gerilim açıkça ortadaydı. Layla, Mountain Ank'ını sıkıca kavradı, eklemleri bembeyazdı. "Bu bizim tek şansımız," dedi. "Ruhlar bu bedenlere bağlı. Ruhlarını yeniden birleştirmek ve laneti sona erdirmek için ritüeli gerçekleştirmeliyiz." Ekip tek vücut halinde ilerledi, ayak sesleri mağara gibi koridorda yankılanıyordu. Mumyaların etrafında bir daire şeklinde dizildiler, her biri durumun ciddiyetine uygun bir ciddiyetle yerini aldı. Layla merkezde duruyordu, Mountain Anka havada tutuluyordu. Profesör Mahmud, "Büyülemeye başlayın," diye talimat verdi, sesi ancak bir fısıltıdan farksızdı. Layla gözlerini kapattı ve o kadar eski bir dilde ilahiler söylemeye başladı ki sözleri müzenin taşlarında yankılanıyormuş gibi görünüyordu. O konuştukça etraflarındaki hava soğudu ve salonu alçak bir uğultu doldurdu. Sanki gerçekliğin dokusu onun sözlerinin gücüyle değişiyordu. Mumyalar kıpırdamaya başladı. İlk başta sadece hafif bir hareketti, bir parmağın seyirmesi, bir uzuvun kayması. Ama sonra birer birer yükselmeye başladılar, gözleri doğal olmayan bir ışıkla parlıyordu. Ekip, vücutları kadim ve kötü niyetli bir güç tarafından canlandırılan mumyaların ayakta durmasını dehşet içinde izledi. "Şarkı söylemeye devam edin." Yanıt'ın sakin kalma çabasından dolayı sesi titreyerek ısrar etti. Mountain Ank'ını başının üzerinde tutarken Layla'nın sesi daha yüksek, daha ısrarcı çıktı. Eser parlak bir ışıkla parlıyor, odanın her yerine uzun gölgeler düşürüyordu. Mumyalar geri çekildi, hareketleri daha düzensiz ve çılgın hale geldi. Hava, dünya dışı feryatların kakofonisiyle, kadim ruhların acı ve öfkeyle haykıran sesleriyle doluydu. Sıcaklık düşmeye devam etti ve ekip nefeslerinin havada bulandığını görebiliyordu. Aniden mumyalardan biri Layla'ya doğru atıldı ve çürümüş elleri onu yakalamak için uzandı. Yanıt'ın daha önce hazırladığı derme çatma meşaleyi savurarak ileri atıldı. Onu mumyaya doğru salladı, alevler onun geri tepmesine ve geri çekilmesine neden oldu. "Onları uzak tutmalıyız," o bağırdı. Layla'nın daha fazla zamana ihtiyacı var. Ekip, ilerleyen mumyaları savuşturmak için gerekli araçları kullanarak Layla'nın etrafında bir savunma çemberi oluşturdu. Profesör Mahmud, hieroglifleri sanki tehdide yanıt veriyormuşçasına hafifçe parıldayan eski bir asayı kullanıyordu. Diğer ekip üyeleri mumyaları uzakta tutmak için meşaleler, kürekler ve hatta kırık sanat eserlerinin parçalarını kullandılar. Layla'nın ilahisi daha da yükseldi, sesi kaosun ortasında güçlü bir işaret ışığı oldu. Mountain Ank'ı enerjiyle nabız gibi atıyordu, ışığı her geçen an daha da parlıyordu. Mumyalar acı içinde ulumaya başladı, ritüelin gücü etkisini göstermeye başladıkça formları titriyordu. Diğerlerinden daha büyük ve daha heybetli olan mumyalardan biri savunma hattını aştı. Eski görünümünü yalanlayan bir hızla Vonathan'a ulaştı. Yanıt'ın meşalesini tüm gücüyle sallayarak kaçtı. Alevler mumyanın sargılarını yakaladı ve alevler içinde kaldı. İçin için yanan bir yığın haline gelmeden önce acı içinde kıvrandı. "Neredeyse geldik." Layla ağladı, sesi çaresizlik ve umut karışımıyla doluydu. "Biraz daha." Mumyalar amansızdı.
Ritüel Doruk'a yaklaştıkça saldırıları daha da çılgınlaşıyordu. Takım cesurca mücadele etti ama gerginlik kendini göstermeye başladı. Derilerinde kesikler ve morluklar vardı ve yorgunluktan hareketleri yavaşlıyordu. Sonunda zafer dolu bir haykırışla Layla büyüyü tamamladı. Malt'ın ankı kör edici bir ışıkla parladı ve ondan bir şok dalgası patlayarak salonu kasıp kavurdu. Mumyalar geri fırlatıldı, ışık üzerlerine vurunca bedenleri cansız yığınlara dönüştü. Uğultu kesildi, yerini derin bir sessizlik aldı. Lanetin bunaltıcı ağırlığı kalktı ve hava ısındı. Ekip şaşkın bir sessizlik içinde duruyordu, nefesleri kesik kesik çıkıyordu. "Bitti," diye fısıldadı Layla, Malt'ın ankını indirerek. Ayakları üzerinde sallandı ve Yanıt'ın onu desteklemek için koştu. "Sen başardın," dedi, sesi şaşkınlık ve rahatlamayla doluydu. "Lanetini bozdun." Layla zayıfça başını salladı, gücü neredeyse tükeniyordu. "Ruhlar artık huzur içinde. Sonunda dinlenebilirler." Ekip etrafına toplandı, yüzlerinde rahatlama ve inanmama karışımı bir ifade vardı. Hayal bile edilemeyecek şeylerle yüzleştiler ve galip geldiler. Mumyalar hareketsiz yatıyordu, tehditleri sonunda ortadan kalktı. Şafağın ilk ışıkları sergi salonunun pencerelerinden içeri sızmaya başladığında ekip dışarı çıktı. Adımları yorgunluktan ağırlaşmıştı ama kalpleri başardıklarının bilinciyle parlıyordu. Tutankamon'un laneti bozuldu ve ailesinin ruhları özgür kaldı. Yanıt'ın dönüp müzeye baktı. Müzenin cephesi şimdi yükselen güneşin sıcak parıltısıyla yıkanıyordu. Yeni bir gün, yeni bir başlangıçtı ve eski firavunların mirası ilham vermeye ve hayranlık uyandırmaya devam edecekti ama artık akıllardan çıkmayacaktı. Bu çetin sınav aralarında bir bağ, ortak bir korku ve zafer bağı oluşturmuştu. Geçmişin karanlığıyla yüzleştiler ve ruhları kırılmadan ışığa çıktılar. Birlikte antik dünyanın gücüne ve tehlikelerine yeni keşfedilen saygıyla tarihin gizemlerini keşfetmeye devam edeceklerdi. 6. Bölüm, Kaçış ve Son Yüzleşme. 3. Bölüm, Fedakarlıklar ve Zafer. Büyük Mısır Müzesi artık sessiz olsa da mücadelenin son anlarını bekleyerek nefesini tutmuş görünüyordu. Hırpalanmış ve bitkin ekip, düşmüş mumyaların ortasında duruyordu. Bedenleri ve zihinleri sınırlarını zorluyordu. Savaş uzun ve çetin geçmişti ve lanetli mumyaları geçici olarak bastırmayı başarmış olmalarına rağmen, lanetin kötü niyetli enerjisi hala devam ediyordu ve az önce karşılaştıkları dehşeti yeniden uyandırma tehdidini taşıyordu. Doktor Yanıt'ın Rivers, Layla Hassan, Profesör Mahmud ve diğerleri, Tutankamon'un ailesinin mumyalarının bulunduğu merkezi serginin etrafında toplandılar. Hava, yaklaşmakta olan bir kesinlik duygusuyla yoğundu. Malt'ın ankı Layla'nın ellerinde hala hafifçe parlıyordu ama gücü azalıyordu ve hepsi lanetin gerçekten bozulduğundan emin olmak için daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyordu. Yanıt'ın, yüz hatlarına kazınmış bitkinliğe rağmen sesi kararlı bir şekilde, "Laneti sonsuza kadar mühürlemeliyiz," dedi. "Ritüel tek başına yeterli olmayacak. Ruhların sonsuz huzuru bulmasını sağlamalıyız." Profesör Mahmud başını sallayarak onayladı, yüzü solgun ama kararlıydı. Ruhları öbür dünyaya bağlayan ve geri dönmelerini engelleyen son bir kurbandan söz eden eski bir metin var. "Bu tehlikeli ama tek umudumuz olabilir." Layla başını kaldırdı, gözlerinde kararlılık ve korku karışımı bir ifade vardı. "Bu ne anlama geliyor?" sessizce sordu. Mahmud, metin, yaşayanlarla ölüler arasındaki uçurumu kapatmak için gönüllü olarak verilen bir hayattan söz ediyor, diye açıkladı. Ruhları dinlenmeye yönlendirmek için yaşayanların enerjisini kanalize eden bir kurban. Sözlerinin ağırlığı hissedilirken gruba ağır bir sessizlik çöktü. Buraya kadar gelmişler, çok mücadele etmişlerdi ve şimdi içlerinden birinin zaferini garantilemek için en büyük fedakarlığı yapması gerekiyordu. "Yapacağım," dedi Layla, ellerindeki titremeye rağmen sesi sabitti. "Başından beri bu lanete bağlıyım. Bunu sonuna kadar görmem daha uygun olur." "Hayır," dedi Yanıt'ın kararlı bir şekilde, öne doğru bir adım atarak. "O ben olmalıyım. Ben bu takımın lideriyim. Bu benim sorumluluğum." "Yanıt'ın," dedi Layla yumuşak bir sesle, "yaşayacak çok şeyin var. Seni evde bekleyen bir ailen var. Bırak bunu ben yapayım. Hayatımı bu eski metinleri incelemeye adadım. Riskleri biliyorum ve onlarla yüzleşmeye hazırım." Ekip, yüzlerinde üzüntü ve Layla'nın cesaretine duyulan hayranlıkla karışık bir ifadeyle izliyordu. Yanıt'ın karar vermekte zorlandı, kalbi değerli bir meslektaşını ve arkadaşını kaybetme düşüncesiyle ağırlaştı.
Emin misin? Diye sordu sonunda, sesi fısıltıdan biraz yüksekti. Layla dudaklarında küçük, hüzünlü bir gülümsemeyle başını salladı. Evet. Bu benim seçimim. Bu şekilde bir fark yaratabilirim. Profesör Mahmud öne çıktı, gözleri dökülmemiş gözyaşlarıyla parlıyordu. Teşekkür ederim Leyla. Fedakarlığın boşuna olmayacak. Lanetin kalkmasını ve ruhların huzur bulmasını sağlayacağız. Layla derin bir nefes alarak kendini serginin merkezine konumlandırdı. Maat'ın ankını sıkıca kavramıştı. Ekibin geri kalanı onun etrafında bir daire oluşturdu, elleri dayanışma içinde birleşti. Profesör Mahmud ilahi söylemeye başladı. Sesi kelimelerin kadim gücüyle yankılanıyordu. Layla gözlerini kapattı ve Ankakah'ın enerjisine odaklandı, sıcaklığının vücuduna yayıldığını hissetti. O da ilahi söylemeye başladı. Sesi Mahmud'un sesine karışarak salonu dolduran uyumlu bir senfoni oluşturdu. Ritüel ilerledikçe yumuşak, ruhani bir ışık Layla'yı sardı ve her geçen an daha da parlaklaştı. Hava enerjiyle çıtırdadı ve yaşayanlarla ölüler arasındaki sınırlar bulanıklaşmaya başladıkça o da parıldamaya başladı. Yaşam gücünü Anka aktarırken Layla'nın sesi daha da güçlendi, daha kendinden emin oldu. Mumyalar bir kez daha hareket etmeye başladı ama bu sefer hareketleri şiddetli değildi. Bunun yerine ışığa doğru çekiliyorlarmış gibi görünüyorlardı. Formları Layla'nın etrafında dönen parıldayan parçacıklara dönüşüyordu. Odadaki enerji yoğunlaştı ve ekip, lanetin gücünün Anka çekildiğini hissedebildi. Layla'nın vücudu dünya dışı bir ışıkla parlamaya başladı. Enerji onu tükettikçe formu yarı saydam hale geldi. Layla son ve güçlü bir ilahiyle Ankakah'ın enerjisini serbest bırakarak salona bir şok dalgası gönderdi. Mumyaların formları tamamen parçalandı, ruhları lanetin pençesinden kurtuldu. Layla'yı saran ışık kör edici derecede parlaklaştı ve son, ışıltılı bir patlamayla dağılarak arkasında ürkütücü bir sessizlik bıraktı. Ekip, arkadaşlarının ve meslektaşlarının kaybının acısıyla kalpleri ağır bir şekilde şaşkın bir sessizlik içinde durdu. Lanetin bunaltıcı ağırlığı kalkmış, yerini derin bir huzur duygusu almıştı. Hava sıcak ve sakindi, müze her zamanki sessizliğine dönüyordu. Yanıt'ın öne doğru bir adım attı, gözleri Layla'nın durduğu noktaya odaklanmıştı. "O yaptı," diye fısıldadı, sesi şaşkınlık ve üzüntü karışımıyla doluydu. "Hepimizi kurtardı." Profesör Mahmud, ciddi bir ifadeyle elini Vonata'nın omzuna koydu. "Onun fedakarlığı hatırlanacak." Tutankamun'un ailesinin ruhlarının sonsuz huzuru bulmasını sağladı. Ekip yavaş yavaş sergi salonundan çıktı. Adımları yorgunluk ve kederden ağırlaşmıştı. Müzeden çıktıklarında şafağın ilk ışıkları ufukta parlamaya başladı ve antik taşların üzerine sıcak bir ışık saçtı. Yanıt'ın müzeye baktı, kalbi üzüntü ve şükran karışımıyla doluydu. Leyla'nın fedakarlığı boşuna değildi. Lanet bozuldu ve ruhlar serbest kaldı. Zafer kazanmışlardı ama bunun bedeli büyüktü. Ekip dışarıda toplandı, yükselen güneş arkalarında uzun gölgeler oluşturuyordu. Hayal bile edilemeyecek dehşetlerle karşı karşıya kalmışlar ve zafer kazanmışlardı. Aralarındaki bağ, ortak çilenin potasında güçlenmişti. Leyla'nın fedakarlığının anısını, cesaretin ve özverinin gücünün bir hatırlatıcısı olarak yanlarında taşıyacaklardı. Şafak ışığında dururken Yanıt'ın işlerinin henüz bitmediğini biliyordu. Hala ortaya çıkarılacak gizemler, keşfedilecek tarihler ve saygı duyulacak kadim lanetler vardı. Ama şimdilik bir anlık huzuru, kaybettikleri dostlarını ve kazandıkları zaferi hatırlamak için bir anı hak etmişlerdi. Birlikte geçmişin mirasını onurlandırmaya, öğrendikleri dersleri ileriye taşımaya devam edeceklerdi. Ve zaferlerini mümkün kılan fedakarlığı asla unutmayacaklardı. Bölüm 7, Çözüm ve Sonrası, Bölüm 1, Yeniden Birleşme ve Barış. Sabah güneşi Kahire'nin üzerinde parlak bir şekilde parlıyor, hareketli şehrin üzerine altın rengi bir renk veriyordu. Büyük Mısır Müzesi, ülkenin zengin tarihinin bir anıtı olarak duruyordu. Ancak bugün aynı zamanda, kendisini rahatsız eden kadim lanetle yüzleşenlerin cesaretinin ve fedakarlıklarının da bir kanıtıydı. Arkeologlar ve araştırmacılardan oluşan ekip yolculuklarının son eylemi için bir araya gelirken, hava sakinlik ve kesinlik duygusuyla doluydu. Artık zaferlerinin ve yenilgilerinin ağırlığını taşıyan Doktor Yanıt'ın Rivers, müzenin büyük salonlarına giden yolu açtı. Tutankamun ve ailesine adanan sergi titizlikle restore edilmiş, her eser Firavun'un mirasını onurlandırmak için özenle yerleştirilmişti. Tutankamun, Ankesenamun ve iki çocuklarının mumyaları kendi lahitlerinde nihayet dinlenmişlerdi.
Yanıt'ın sergiye yaklaşırken durdu ve onları buraya getiren yolculuğu düşünmek için biraz zaman ayırdı. Lanete karşı verilen mücadele dehşet ve umutsuzluk anlarıyla dolu, yürek parçalayıcıydı. Ama sonunda galip geldiler ve kadim ailenin ruhları artık huzur içindeydi. Profesör Mahmut, Bonatan'a katıldı. İfadesi sessiz bir tefekküre benziyordu. "Bitti," dedi yavaşça. Lanet kaldırıldı ve ruhlar huzura kavuştu. Yanıt'ın başını salladı, bakışları mumyaların dingin yüzlerine odaklanmıştı. "Layla'ya teşekkürler," diye yanıtladı, sesinde üzüntü vardı. Bu barışı sağlamak için en büyük fedakarlığı yaptı. Layla'nın son anlarının anısı hala takımın üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu. Onun cesareti ve özverisi laneti bozmanın anahtarıydı ve kaybı, iyileşmesi zaman alacak bir yaraydı. Ancak antik kalıntıların önünde durduklarında onun fedakarlığının boşuna olmadığını biliyorlardı. Ekibin geri kalanı da onlara katılarak serginin etrafında bir daire oluşturdu. Her üye hem fiziksel hem de duygusal olarak çetin sınavların izlerini taşıyordu. Ancak ortak amaçlarında birleşmişlerdi. Birlikte geçmişin karanlığıyla yüzleşmişler ve zafere ulaşmışlardı. Profesör Mahmut sakin ve saygılı bir sesle dua etmeye başladı. Bu, ölüler için bir duaydı, ruhlarının öbür dünyada huzur bulması için bir ricaydı. Ekip başlarını eğdi, kalpleri üzüntü ve şükran karışımıyla doldu. Dua bittiğinde odaya derin bir sessizlik çöktü. Bu, kadim ruhlara ve fedakarlığıyla bu anı mümkün kılan Layla'ya duyulan saygıyla dolu bir sessizlikti. Sanki atmosfer lanetin kalıcı kötülüğünden arındırılmış gibi hava daha hafif görünüyordu. Yanıt'ın öne çıktı ve Tutankamun'un lahitinin dibine doğruluk ve denge tanrıçası Maat'ın karmaşık bir şekilde oyulmuş küçük heykelini koydu. Bu, yeniden kurdukları dengenin bir sembolüydü. Onlara rehberlik eden kadim bilgeliğe bir övgüydü. Yanıt'ın Firavun ve ailesine hitaben yumuşak bir sesle, "Öbür dünyada huzur bulmanız dileğiyle," dedi. "Mirasınız onurlandırılacak ve hikayeniz hatırlanacak." Ekip, her biri kendi düşüncelerine dalmış bir şekilde sessizce duruyordu. Doğaüstü olaylarla, tarihin ağırlığıyla ve kadim lanetlerin gücüyle karşı karşıya kalmışlardı. Ve tüm bunlar sayesinde, kendi kararlılıklarının gücünü ve dostluklarının kopmaz bağlarını keşfetmişlerdi. Sergiden ayrılmak üzere döndüklerinde üzerlerine bir kapanmışlık duygusu çöktü. Bir zamanlar korku ve dehşetin mekanı olan müze, artık tarihin ve anmaların mabediydi. Tutankamun ailesinin ruhları yeniden bir araya gelmişti ve ruhları artık huzur içinde yatabiliyordu. Dışarıda Kahire şehri hayat doluydu. Günlük ticaret ve konuşma sesleri müzenin sessizliğiyle tam bir tezat oluşturuyordu. Ekip, parlaklığa karşı gözlerini kırpıştırarak güneş ışığına çıktı. Çok az kişinin hayal edebileceği zorlu bir sınavdan geçmişlerdi ama yine de diğer taraftan daha güçlü ve daha birlik içinde çıkmışlardı. Profesör Mahmut, dostluk ve karşılıklı saygı göstergesi olarak elini Bonatan'ın omzuna koydu. "Biz başardık," dedi basitçe. Yanıt'ın başını salladı, dudaklarında küçük bir gülümseme vardı. "Evet, yaptık. Şimdi geçmişi onurlandırmaya ve onun mirasını korumaya devam ediyoruz." Şehirde yol alırken ekibin her üyesi bir yenilenme duygusu hissetti. Karanlıkla yüzleşmişler ve ışığa çıkmışlardı. Zaferleri ve bir fark yarattıkları bilinciyle moralleri yükselmişti. Yanıt'ın için yolculuk derin bir yolculuktu. Merak ve geçmişi ortaya çıkarma arzusuyla yola çıkan bir arkeolojik keşif gezisinin lideri olarak başlamıştı. Ama o, tarihin koruyucusu olarak ortaya çıkmıştı. Keşif ile antik dünyaya saygı arasındaki hassas dengenin farkındaydı. Layla'nın fedakarlığı her zaman hikayelerinin bir parçası, bilinmeyenle yüzleşmek için gereken cesaret ve adanmışlığın bir hatırlatıcısı olacaktı. Mirası devam ettirdikleri çalışmalarda, anlattıkları hikayelerde ve onu hatırlayanların kalplerinde yaşayacaktı. Ekip dağılıp her biri bir sonraki varış noktasına doğru ilerlerken Yanıt'ın, içinde bir amaç duygusunun yerleştiğini hissetti. Hala ortaya çıkarılacak gizemler, keşfedilecek tarihler vardı. Ama artık, en büyük zorlukların üstesinden gelmiş olduklarının bilincinde olarak, önlerinde ne tür zorluklar varsa onunla yüzleşebileceklerini biliyordu. Büyük Mısır Müzesi, Tutankamun ve ailesinin kalıcı mirasının bir kanıtı olarak tarih ve mirasın bir işaretçisi olarak duruyordu. Ve geçmişin ruhları bu duvarların içinde nihayet dinlenebildi, hikayeleri anlatıldı, lanetleri kaldırıldı ve huzurları güvence altına alındı. Güneş gökyüzünde yükseldi ve sıcak ışığını şehrin üzerine saçtı. Ekip geleceğe doğru yürürken, geçmişin derslerini
birlikteliklerinin gücünü ve gelecek yolculuklara dair kalıcı umudu da yanlarında taşıdılar. Bölüm 7, Çözüm ve Sonrası, Bölüm 2, Miras ve Yansıma. Büyük Mısır Müzesi yenilenmiş bir amaç ve enerji duygusuyla dolup taştı. Bir zamanlar bunaltıcı bir korku duygusuyla dolu olan salonlar, artık Mısır tarihinin zengin dokusu hakkında bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin uğultularıyla doluydu. Bir zamanlar müzeye gölge düşüren lanet kalkmıştı ve onun yerine kadim ruhlara ve onları onurlandırmak için yapılan fedakarlıklara karşı derin bir saygı gelmişti. Doktor Jonathan Rivers, müzenin yeni tahsis edilen kanadının girişinde durmuş, bir grup öğrencinin Tutankamun'un mezarındaki eserlere hayran kalmasını izliyordu. Sergi, yalnızca hazinelerin ihtişamını sergilemek için değil, aynı zamanda genç firavun, sevgili kraliçesi Ankesenamun ve çocuklarının hikayesini anlatmak için titizlikle seçilmişti. Aşkın, trajedinin ve bağları zamanın ve ölümün ötesine geçen bir ailenin kalıcı mirasının hikayesiydi. Yanıtın, ziyaretçileri gözlemlerken onları bu ana getiren yolculuğu düşünmeden edemedi. Kadim lanete karşı verilen mücadele yürek parçalayıcıydı ama aynı zamanda dönüştürücü de olmuştu. İşlerine bakış açılarını değiştirmiş, onlara daha derin bir saygı ve sorumluluk duygusu aşılamıştı. Profesör Mahmud yüzünde düşünceli bir ifadeyle yaklaştı. Olağanüstü, değil mi? Müzeyi yeniden bu kadar hayat dolu görüyorum. Yanıtın başını salladı. Bu, başardıklarımızın bir kanıtı. Sadece tarihi korumakla kalmadık, aynı zamanda onu koruyan ruhları da onurlandırdık. Mahmud gülümsedi ve Leyla'nın fedakarlığının boşuna olmamasını sağladı. Leyla'nın anısı sürekli varlığını sürdürüyordu, laneti bozan cesareti ve özveriyi hatırlatıyordu. Mirası müzede, sadece sergilerde değil, onu tanıyanların kalplerinde yaşamaya devam etti. Ekip, onun tutkusunu ve bağlılığını paylaşan genç arkeologları desteklemeye adanmış, onun adına bir burs kurmuştu. Müze aynı zamanda ziyaretçilere eski kültürlere saygı duymanın önemini öğretmeyi amaçlayan bir dizi eğitim programı da başlattı. Atölye çalışmaları, konferanslar ve etkileşimli sergiler, Mısır'ın zengin tarihinin ve mirasını koruma ihtiyacının daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmek için tasarlandı. Sergide dolaşırken Yanıt'ın ve Mahmud'a ekiplerinden birkaç kişi de katıldı. Her biri yolculuk ve öğrenilen derslerle ilgili kendi düşüncelerini taşıdı. Onlar için müze bir çalışma yerinden çok daha fazlasıydı. Bu onların ortak deneyimlerinin ve zorluklar karşısında kurdukları bağın bir simgesiydi. Ekibin baş konservatörü Doktor Nadine Carter, Tutankamun ve Ankesenamun heykellerinin bulunduğu vitrinin önünde durdu. "Bunu her gördüğümde, her şeyin merkezinde yer alan aşk hikayesini hatırlatıyorum," dedi. Bu çağlar boyunca yankılanan bir hikaye. Yanıtın başını salladı. Ve bize neyi neden yaptığımızı hatırlatan bir şey. Bu sadece geçmişi ortaya çıkarmakla ilgili değil, aynı zamanda hepimizi birbirine bağlayan insan hikayelerini korumakla da ilgili. Ekip, serginin çeşitli bölümlerini geçerek yürüyüşlerine devam etti. Yaldızlı savaş arabalarından karmaşık mücevherlere kadar her eser hikayenin bir bölümünü anlatıyordu. Ancak en çok ilgiyi çeken, artık barış içinde bir araya gelen kraliyet ailesinin mumyalarıydı. Sakin ifadeleri, sanki miraslarını onurlandırma çabalarını kabul ediyormuşçasına bir minnettarlık duygusu taşıyor gibiydi. Profesör Mahmud mumyaların sergilendiği serginin önünde durdu, bakışları çocukların yüzlerinde gezindi. "Bir bakıma onlar da hikayemizin bir parçası oldular," dedi. "Onların yaşamları, ölümleri ve onları bağlayan lanet, bunların hepsi bizim yolculuğumuzla iç içe geçmiş durumda." Yanıtın kabul etti. Ve bu, gelecek nesillere ortak mirasımıza saygı duymaları ve korumaları konusunda ilham veren, anlatılmaya devam edecek bir hikaye. Gün sona ererken ekip küçük bir tören için müzenin avlusunda toplandı. Başarılarını onurlandırmak ve önlerinde uzanan yol üzerinde düşünmek için bir an oldu. Yanıtın gruba hitap etmek için öne çıktı, sesi onların kolektif deneyimlerinin ağırlığını taşıyordu. "İnanılmaz zorluklarla karşılaştık ve derin fedakarlıklar yaptık," diye başladı. "Fakat tüm bunlara rağmen, işimizin ilkelerine sadık kaldık, gerçeği ortaya çıkarmak, geçmişi onurlandırmak ve bizden önce gelenlerin mirasını korumak. Bu müze, bu ilkelerin ve ekibimizin dayanıklılığının ve bağlılığının bir kanıtıdır." Her biri paylaştıkları yolculuğu yansıtan meslektaşlarının yüzlerine baktı. Tarihin sadece eserler ve tarihlerden ibaret olmadığını öğrendik.
Hikayeler, insanlar ve bizi birbirimize bağlayan bağlantılarla ilgili. İleriye doğru ilerlerken, bu dersleri yanımızda taşıyalım ve çalışmalarımızın insanlık tarihinin zengin dokusunu onurlandırmaya ve saygı duymaya devam etmesini sağlayalım. Tören, Layla'ya ve yolculukta emeği geçen herkese saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. Güneş Kahire üzerinde batarken ekip yenilenmiş bir amaç duygusu hissetti. Karanlıkla yüzleştiler ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıktılar, bağları kopmazdı, kararlılıkları sarsılmazdı. Sonraki günler ve haftalarda müze gelişti. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Tutankamun'un hazinelerini görmeye, Firavun'un mirasını öğrenmeye ve kadim bir lanetle karşı karşıya kalan ekibin inanılmaz hikayesini dinlemeye geldi. Eğitim programları genişletilerek Mısır'ın mirasını korumaya adanmış yeni nesil arkeologlar ve tarihçiler yetiştirildi. Yanıt'ın işine doyum duygusuyla devam etti. Dersler verdi, makaleler yazdı ve genç akademisyenlere akıl hocalığı yaptı. Her zaman geçmişe saygı ve hürmetin önemini vurguladı. Yolculuklarının öyküsü, öğretilerinin temel taşı haline geldi. Tarihin gücünün ve onun gerçeklerini ortaya çıkarmak isteyenlerin kalıcı mirasının bir hatırlatıcısı oldu. Profesör Mahmut da yenilenmiş bir amaç duygusu buldu. Müzeler ve üniversitelerle işbirliği yaparak deneyimlerini paylaştı ve kültürel mirasın korunmasını savundu. Çalışmaları onu dünyanın dört bir yanına götürdü ama kalbi müzede ve ikinci ailesi olan ekipte kaldı. Doktor Nadine Carter ve ekibin geri kalanı, öğrendikleri derslerin her zaman farkında olarak araştırma ve koruma çalışmalarına devam ettiler. Eserleri korumak için yeni teknikler geliştirerek gelecek nesillerin Mısır'ın geçmişinin harikalarını deneyimleyebilmesini sağladılar. Onların çalışmaları, bağlılıklarının ve kendilerinden önce gelenlerin mirasının bir kanıtıydı. Yıllar geçtikçe lanetin ve takımın zaferinin hikayesi başlı başına bir efsaneye dönüştü. Sınıflarda, müzelerde ve kamp ateşlerinin etrafında anlatılan bir hikayeydi. Bir cesaret, fedakarlık ve kırılmaz dostluk bağlarının hikayesi. İnsanlara tarihin gücünü ve onu gelecek nesillere aktarmanın önemini hatırlatan bir hikayeydi. Büyük Mısır Müzesi, geçmişin ve bugünün birleştiği, tarihin sadece hatırlandığı değil aynı zamanda saygı duyulduğu bir yer olarak bu mirasın bir işaretçisi olarak duruyordu. Tutankamun ve ailesinin ruhları bu duvarların içinde sonsuz huzuru buldu, hikayeleri anlatıldı, mirasları onurlandırıldı. Yanıt'ın ve ekibi için yolculuk dönüştürücü oldu. Bilinmeyenle yüzleşmişler, kadim güçlerle yüzleşmişler ve dünyayı ve kendilerinin bu dünyadaki yerlerini daha derin bir şekilde anlayarak ortaya çıkmışlardı. Onların hikayesi sevginin kalıcı gücünün, insan ruhunun dayanıklılığının ve geçmişi onurlandırmanın öneminin bir kanıtıydı. Ve böylece Kahire üzerinde güneş doğup batarken müze, Tutankamun'un ve onun hikayesini ortaya çıkaran ekibin mirasının canlı bir kanıtı olarak gelişmeye devam etti. Gelecek nesillere geçmişi aramaları, hikayelerini onurlandırmaları ve hazinelerini korumaları konusunda ilham veren, kalıcı olacak bir mirastı. Son söz. Mısır'ın ebedi ve değişmez çöl kumları, öğle güneşinin sert, altın rengi ışığı altında kadim sırları fısıldıyordu. Bu kumlar imparatorlukların yükselişine ve çöküşüne tanık olmuş, firavunların ihtişamına tanık olmuş ve geçmiş çağların gizemlerini gizlemişti. Bu sırların arasında, mirası hem harika hem de dehşet verici bir şekilde modern dünyayla iç içe geçmiş genç Firavun Tutankamun'un hikayesi de vardı. Artık tarihe karşı dayanıklılığın ve saygının sembolü olan Büyük Mısır Müzesi, bu eskimeyen arka planda gururla duruyordu. İçeride dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, bir zamanlar Nil Nehri'nin kıyısında gelişen bir medeniyetin kalıntılarına hayran kalarak salonlarında dolaşıyordu. Tutankamun, Ankhesenamun ve çocuklarına adanan sergi, Firavun'un hayatı ve bir zamanlar müzeye musallat olan lanetin unutulmaz hikayesi hakkında meraklıların ilgisini çeken bir odak noktasıydı. Mısır bilim alanında artık tanınmış bir isim olan Dr. Jonathan Rivers, serginin ana galerisinde sessizce duruyordu. Titizlikle düzenlenen eserler sadece bir kralın değil, aşk ve trajediyle birbirine bağlı bir ailenin hikayesini anlatıyordu. Gözleri yeniden bir araya gelen mumyaların sakin yüzlerinde oyalandı, ifadeleri sonunda huzura kavuştu. Bu ana gelen yolculuk meşakkatli, tehlike ve fedakarlıklarla doluydu ama aynı zamanda son derece dönüştürücüydü. Yanındaki Profesör Mahmud Elkamin de aynı sahneyi gözlemledi, düşünceleri Vonata'nınkileri yansıtıyordu. Tutankamun'un mezarını ortaya çıkarmak için kumları kazarak,
Heyecan ve korkuyla dolu ilk günlerinden bu yana çok yol kat etmişlerdi. Bir zamanlar üzerlerine çöken karanlık ve tehditkar lanet, akademisyenliğin ötesine geçen dersleri geride bırakarak ortadan kalkmıştı. Onlara saygıyı, alçakgönüllülüğü ve tarihin gücünü öğretmişti. Lanet bozulduğundan beri müze büyümüş, eğitim ve korumanın işaretçisi haline gelmişti. Layla adına verilen burs, çok sayıda genç arkeoloğun tutkularının peşinden gitmesine yardımcı olmuş, mirasının onun yolundan gidenlerin kalplerinde ve akıllarında yaşamasını sağlamıştır. Onun cesareti ve fedakarlığı sadece anıtlarda değil, müzenin misyonunu tanımlayan canlı, devam eden çalışmalarda da hatırlandı. Bir grup öğrenci vitrinlerden birinin etrafında toplandı, yüzleri merak ve merakla parlıyordu. Yanıt'ın, rehberlerinin Tutankamun'un Ankesenamun'a olan aşkını ve çocuklarının trajik kaderini anlatmasını dinlerken gülümsedi. Binlerce yıla yayılan insan bağlantılarını hatırlatan, derinden yankı uyandıran bir hikayeydi. Tur ilerledikçe Yanıt'ın Mahmud'a döndü. İnanılmaz, değil mi? Bu hikayelerin hala nasıl büyüleyici ve ilham verici olduğunu görmek. Mahmud başını salladı. Bize bu işi neden yaptığımızı hatırlatıyor. Bu sadece eserlerle ilgili değil, temsil ettikleri hayatlar ve bize öğrettikleri derslerle de ilgili. Galeri boyunca yürüdüler, bu hazinelerin korunmasına yönelik kapsamlı araştırma ve koruma çabalarının sergilendiği sergilerin önünden geçtiler. Lanet, bu işin çoğu için bir katalizör olmuş, onları daha önce yapmadıkları şekillerde yenilik yapmaya ve işbirliği yapmaya itmişti. Bu onları bir ekip olarak birbirine yaklaştırmış, ömür boyu sürecek bağları kurmuştu. Müzenin sakin bir köşesinde yeni bir sergi hazırlanıyordu. Lanetle karşı karşıya kalan ve zafer kazanan günümüz kahramanlarına ithaf edildi. Layla'nın da aralarında bulunduğu ekibin fotoğrafları, yolculuklarından kalma eserlerin yanında sergilendi. Bu, keşiflerinin insani bedelinin ve onlara en karanlık zamanlarda gösterdikleri cesaretin dokunaklı bir hatırlatıcısıydı. Güneş şehrin üzerinde sıcak bir parıltı yaratarak batmaya başladığında Yanıt'ın ve Mahmud kendilerini müzenin terasında buldular. Uzaktaki piramitlerle Kahire'nin manzarası nefes kesiciydi. Antik ve modernin dinamik bir dokuda bir arada var olduğu, zıtlıkların şehriydi. Yanıt'ın yumuşak bir sesle, "Burada olağanüstü bir şey yaptık," dedi. "Geçmiş ile bugün arasındaki boşluğu doldurduk. Bizden önce gelenlerin hikayelerinin hatırlanmasını ve onurlandırılmasını sağladık." Mahmud gülümsedi. "Ve tarihin sadece bir dizi tarih ve olaydan ibaret olmadığını, dünyamızı şekillendirmeye devam eden insan deneyimlerinin bir koleksiyonu olduğunu gösterdik." Yolculuklarının son sözü bir son değil, bir başlangıçtı. Bu, geçmişten alınan derslerin gelecekteki çabalara rehberlik ettiği yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyordu. Müze, tarihin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak bir öğrenme, keşif ve saygı yeri olmaya devam edecek. Gece olduğunda müzenin ışıkları heykelleri ve eserleri aydınlatıyor, sessizlikte dans ediyormuş gibi görünen uzun gölgeler oluşturuyordu. Tutankamun, Ankesenamun ve çocuklarının ruhları huzur içindeydi, hikayeleri anlatıldı ve mirasları güvendeydi. Yanıt'ın, Mahmud ve ekipleri için çalışmalar, en büyük zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan aynı tutku ve saygıyla devam edecekti. Akşamın sessizliğinde Yanıt'ın şehre baktı ve onurlandırıp anladıkları ruhlara sessiz bir söz fısıldadı. Yolculukları bir keşif ve dönüşüm yolculuğuydu ve gelecek nesiller boyunca Büyük Mısır Müzesi'nin koridorlarında yürüyenlere ilham vermeye ve onları aydınlatmaya devam edecekti. Son. Podcast'imize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hayaletler, efsanevi yaratıklar ve şehir efsaneleriyle ilgili araştırmamızı beğendiyseniz lütfen bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Daha heyecanlı bölümler için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar sevgili dinleyicilerim.